Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu akşam e, Türk tarihinde yeni bir çığır açan e, altın elbiseli adam kurganı. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra müthiş araştırmalar yapıldı. Bunlardan bir tanesi Pazarık kurganı. Bayağı Türklerin dünyaya armağanı olan e, halıyı ortaya çıkarttı. Dünyanın en eski halısını. Alt Altın elbiseli adam kurganı yani esik kurganı da e, yeni bir şey getirdi. Dünyanın en güzel elbisesini bize sundu. Bütün dünyayı şaşırttı. Ondan sonra da tabii başka e, altın elbiseli adamlar bulundu, kadınlar bulundu ama onun ilk olması açısından çok önemli. Orada da yani gerçekten çok müthiş Türklerin giyimleri konusunda e, ne kadar zevkli olduklarını tüm dünyaya gösterdi bu buluntu. Bir de tabii orada diğer buluntular da var, yazıtlar vardı. Bunu rahmetli Kazım Mirşan e, okudu. Bugün hem Kazım Mirşan'ı anacağız e, saygıyla. E, Yakında yitirdiğimiz Sağlık Tarcan da var. Değerli Ön Türk üyesi. Ön Türk Akademisi üyesi. İkisine de rahmetler diliyorum. Çünkü e, yani tartışmalar olabiliyor, eleştiriler olabiliyor. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Yani Oktay Polat olarak onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Kazım Mirşan, Haluk Tarcan benim için benim ufkumu açan insanlardır diyorum. Turgay Tüfekçioğlu abimiz de bizim büyüğümüz bu konuda e, Türk tarihine gönül verenlerden, gönül koyanlardan. E, Yani gerçekten bizden çok önce başlamış, hala da devam ediyor. Aynı hırs, aynı azimle. Şimdi Turgay abi söz senden. Teşekkür E, ediyorum. iyi Her şey akşamlar diliyorum. teşekkür ederim Oktay Bey. Bütün izleyicilere bayramlarını önce kutlamak istiyorum. İnşallah bugün faydalı bir gece olur. Dediğiniz gibi bizler gönlünü Türk tarihine vermiş insanlar olarak bu konulardaki bilgilerimiz değil de tecrübelerimizi aktarmak durumundayız. En başkan şunu söyleyeyim ki ben tarih veya dil konusunda akademisyen değilim. Esas mesleğim benim makine ve endüstri mühendisliği. Ama 16-17 yaşından beri e, bu Türk milliyetçiliği davasının içinde olan bir insan olarak bir de kendimi bazı bakımlardan çok şanslı hissediyorum ki işte bu 71 yıllık hayatımın içerisinde bu konularla meşgul olan çok hocalarla tanışmak, onlarla çalışmak, onların bilgilerine sahip olma imkanım oldu. İşte bunlardan bir tanesi de Kazım Mirşan. Bugün bizim Türk Tarihi Akademisi'nin arzusuyla onun altın elbiseli ve gümüş kaptaki yazıt konusunu sizlere o konudaki bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. E, Dolayısıyla Kazım Mirşan'ın bu konudaki e, bilgilerini aktarmadan önce şunu söylemeliyim ki ikinci slaytı bu arada görebilecek miyiz Oktay Bey? Şimdi siz başlayın dediğim zaman Evet. Turgay Kırım evet Şimdi açtı. bugünkü konumuz altın elbiseli ve gümüş kap yazıtı. Bunun için ikincisine geçersek, ben Kazım Evet, Mirçan'ın hayatı boyunca bütün yayınlarını toplayıp en son evet. Bursa'da e, 6 cilt olarak toplu olarak yayınlattık. E, Biliyorsunuz Celal Gökçen Bey'in yardımıyla. Bu onun bütün külliyatıydı. Dolayısıyla bu külliyatı bilen içlerinden işte 5-6 tane kitabını da yayınlamış bir insan olarak ben Kazım Hoca'nın bu konudaki çalışmalarını her şeyden önce kendimce 28 bölüme ayırıyorum. Bu belki uğraşırsa 30'a da çıkabilir. Dolayısıyla Buzul Çağ sonrası Avrasya konusu onun çalışmalarını anlamak için en temelde bilinmesi gereken bilgiler oluyor.
Bunun üzerine Tamgalı Say ve Saymalı Taş konusundaki çalışmalarının bilinmesi gerekiyor. Sülyek Köyü, Üve veya Deve ve Talas yazıtı, Sörgentaş Mağarası, Aş damgası, ilk Türk alfabesini buradan Kazım Mirşan çıkartıyor açıklaş alfabesi olarak. Arkasından da bu e, konulara değindikten sonra Altın Elbiseli'deki Gümüş Kap yazıtı üzerinde bu gece duracağız. Benim Kazım Mirşan'ın çalışmaları içerisinde bugün sizlere özetlemeye çalışacağım çalışmaları bunlar. Ama listede de gördüğünüz gibi Sümer yazıtları, Mısır hiyeroglifleri, Barit yazıtları, Almanya'da bulunan Vazer kemik yazıtları, Glozel, Etrüks, İskandinavya Futart yazıtları, Pre-Portekiz bitki taşları, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri bitki taşları, Anadolu Eskişehir Yazılıkaya yazıtı, Yemen yazıtları, Girit yazıtları, Limni, Irak bitik, eski Türk şiiri ki bu eski Türk şiiri üzerinde en az şimdiye kadar tartışma yapılan çalışmasıdır. Onu da kısaca değinerek geçeyim. Reşit Rahmeti Arat Bey bu konuda ki eski Uygur el yazmalarını İngiltere'den getirdikten sonra eski Türk şiiri olarak Türk Dil Kurumu'nda bu kitabı çıkartıyor. Fakat Kazım Birşan'ın bir gün kolundan tutarak diyor ki Kazım ben bu yazıtları eski Türk şiirini olarak yayınladım ama bu yazıtlar hiç de şiire benzemiyor. Şuna bir bakar mısın diyor. Bunu söyledikten çok kısa bir müddet sonra Reşit Rahmeti Arat Bey vefat edince Kazım Birşan onun bu arzusunu bir vasiyet olarak kabul ediyor ve üzerinde o Uygur yazıtlar üzerinde çalışma yapıyor. Onun dışında Türk takvimi, Proto-Kürtçe, Erken Türk devletleri, Türk alfabeleri ve Türkçe sözlük. Bunlar bu konuda yapmış olduğu onun çalışmalarının her birinin ayrı bir oturumda incelenmesi veya çalışılması gereken bence konuları. İşte buradan çıkan onun da 2002 yılındaki ilk televizyon programında ortaya atmış olduğu ve bugüne kadar hala neticelenmeyen iki tane konu var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tarihte bizim Göktürk adında bir devletimiz oldu mu? Yani o tarihteki devletimizin adı Göktürk miydi? Yoksa sonradan arkadan mı kondu? Ama onu söyleyen arkadaşların bazıları yani biz Gök Tanrı inancından dolayı aslında Göktürk Devleti demiyoruz. Yazıtlarda onu okuyoruz diyorlar. İşte orada Kazım Birşan'ın büyük itirazları var. Bir de İslam tarihiyle herkesin kolaylıkla anlayabileceği gibi Kürtligi'nin ölüm tarihi konusunda bazı çelişkili kronolojik bilgiler var. Yani bu şekilde 28 ayrı konuda bence Kazım Birşan'ın çalışmaları incelenebilir. Şimdi bunlardan söylediğim gibi ilk 6 tanesini ben size onun yapmış olduğu çalışmaları aktarmaya çalışayım. Birincisi Buzul Çağı sonrası Avrasya. Evet, bir öbür sunuma slayta geçebiliriz. Kazım Birşan diyoruz ama tabii onu benden daha iyi tanıyan içinizde arkadaşlar da vardır. Ama bu gece oldukça geniş bir katılımcıyla bu program izlendiği için Kazım Birşan'ın da ne olduğunu, kim olduğunu, ne yaptığını şöyle bir iki dakikada özetlemek ihtiyacını hissettim. Kazım Birşan 4-7-1919 yılında Doğu Türkistan'ın Kulca şehrinde doğmuştur ve 18-7-2016'da Türkiye'de, Bodrum'da, Türkbükü'nde uçmağa vardığında 97 yaşındaydı. Sonraki slide. Sonraki slide rica edeyim. Kazım Birşan'ın babası, bunlar esas Tümenlik Türküdür. Yani Sibirya'nın biraz daha kuzey kısmından Çarlık Rusyası baskısının arttığı zamanlarda yer değiştirerek Doğu Türkistan'ın Kulca şehrine gelip yerleşiyorlar. Dolayısıyla baba tarafı Tümenlik Türkü.
Annesi Server Karagöl'den ve Kazım Birşan'ın bu resimde gördüğünüz 1925 yılında 6 yaşındaki aile fotoğrafları, ailenin tek çocuğu. Evet, sonraki resim. Bu ortaokul sıralarında okurken Kazım Birşan, babası ölüyor. Biraz önce söylemiştim ailenin tek çocuğu diye. O yıllarda Çin baskısı gittikçe artmakta. Biliyorsunuz zaten 1948 itibarıyla da tamamen orayı işgal edeceklerdir. Ama o yıllar için bile zaten bir Çin işgali söz konusudur. Dede tek torununu Kazım'ı kendisi 100 yaşında olmasına rağmen e, Hacı Kasım Bey torununu Türkiye'ye, Atatürk Türkiye'sine göndermeye karar verir ve kendisi başkası olmadığı için torununu trenle Moskova'dan Kırım'dan da gemiyle İstanbul'a gelirler ve İstanbul'a geldiklerinde dedenin ilk yaptığı şey eğilip Türk topraklarını öpmektir. Dede bu 1935 yılında İstanbul'a gelmiş olan torununu İstanbul'daki Boğaziçi Lisesi özel oraya yatılı olarak yerleştirir ve Çin'e döner, Doğu Türkistan'a döner ve dönüş o dönüş ama dönüşünden 10 sene sonra 110 yaşında 1944 yılında vefat eder ama Kazım Birşan buraya geldikten sonra hiç Doğu Türkistan'a gidememiştir. Hiçbir akrabasıyla görüşemez ve dolayısıyla onun içindeki vatan ve millet hasreti İstanbul'a gelmesiyle gittikçe artar. Daha sonraki slaytı rica edeyim. İstanbul'a geldiğinde onun karşılaştığı Atatürk Türkiye'sidir. Onu da bu resmin çok güzel anlattığını zannediyorum. Bakınız bu 1935 yılında Türkiye'deki bir orta okul seviyesindeki okuldaki tarih dersi kızlı erkekli eğitim yapılıyor ve duvardaki levhalara bakarsanız Tanrı Türk'ü yaşasın yazısı Orhun harfleriyle de yazılmıştır. Evet, çünkü 1939-1944 yıllarında Kazım Birşan'ın lisede okuduğu bu okulda Nihal Atsız Bey hocadır ve o yıllarda da Orkun dergisini tekrar yayınına başlar. Yani Kazım Birşan'ın tek başına vatanını bırakarak geldiği, ana vatanını bırakarak geldiği ana vatanı Türkiye'nin deki eğitimin durumu budur. Geldiği yer Atatürk Türkiye'sidir ve orada Türk milliyetçiliğinin fikir sistemiyle tanışır. Devam edelim. Şimdi Kazım Birşan aslında bir program boyu anlatılacak kadar geniş ve renkli hayatı olan bir insan. Ama bu kadar tanıtımla yetinelim. Şimdi bugünkü konuşmalarımıza esas teşkil edecek olan onun son buzul çağındaki Avrasya'nın durumu hakkındaki ana fikirlerine dönelim. Bundan 74 bin sene kadar önce bu gördüğünüz Sumatra adasındaki Tobo, bugün Tobo Gölü denilen yer 100-110 kilometre boyunda, 30-40 kilometre genişliğinde bir krater ağzı. Bunu aslında normal bir yanardağ gibi anlatmak yanlış. Buna süper volkanın bile üzerinde bu konunun uzmanları bir yer küresinde, karasında 100 kilometre boyunca bir yarılma olarak tarif ediyorlar. Yani dolayısıyla burada 74 bin sene önce çok çok büyük ve son 2,5 milyon yılda insanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir yanardağ patlaması oluyor. Bir sonraki görüntü lütfen. Burada işte bu Toba Gölü, bunu da geçebiliriz. Bugünkü durumu krater gölü şeklinde 110 kilometre boyunda. Evet, bu gördüğünüz aslında olan hadisenin jeofizikçiler tarafından özetlenmiş hali. Tobo 74 bin yıl önce patlıyor ve o kadar şiddetli ve büyük bir patlama ki bunu bir normal yanardağ patlamasıyla
karşılaştırmaya kalkarsanız aşağıdaki sembolik resimler onu gösteriyor. 1980 yılında ben 30 yaşındaydım. Dolayısıyla benim yaşıma yakın olanlar Amerikan Washington eyaletindeki St. Helen yanardağının patlayışını hatırlarlar. O patlama neticesinde günlerce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçak seferleri durdurulmuştu. Çünkü gökyüzüne saçılmış olan parçacıkların jet motorlarını durdurması veya uçakları düşürmesi tehlikesine karşılık. Ve gerçekten büyük bir çevre felaketiydi. Washington eyaletinde çok çok büyük etkisi oldu. Şimdi onu inceleyen jeofizikçiler, bu işin bilim insanları, bakınız şöyle bir kıyaslama yapmışlar. Eğer o yanardağ patlamasını bir birim kabul ederseniz, bu Tobo süper volkanındaki patlama, Endonezya'daki, bunu önce 2800 misli olarak hesaplamışlardı. Daha sonra bunu 3000, en son 3500'e, hatta bazı yayınlarda ben 5000 bile görüyorum ama şu anda 3500 misli olduğunu kabul edelim. Çünkü en son en yoğun bilgiler bu şekilde. Bu demektir ki 3500 tane St. Helen patlamasına eşit bir patlamayla dünya bir çevre felaketine giriyor. Nedir bu girdiği çevre felaketi? Her şeyden önce canlıların, bitkilerin, hayvanların, en başta da tabii ki insanların ölümüne sebep veriyor. Ve o günkü dünya nüfusunun bu patlamadan sonraki girilen son buzul çağı döneminde 3 ile 10 bin arası nüfusa kadar indiği kabul ediliyor antropologlar tarafından. Hatta bir sağlam görüşte insanlığın şişe ağzı tabir edilen, yani bir şişeden ağzından su nasıl bir dar boğazdan geçirip yayılırsa, işte bu volkan patlamasıyla, bu süper volkan patlamasıyla insanlık tarihinde de böyle bir dönemin yaşandığı ve insanlığın 400 ana rahminden, yani çocuk yapabilecek 400 kadına kadar sayının indiği düşünülüyor. Ve bunun neticesi olarak da zaten yine biliyorsunuz, genetik olarak son 74 bin yıl önceki bu felaketten sonra insan nüfusu dünya üzerinde 3 bin ile 10 bin arasına kadar indikten sonra tekrar bu sayı artmakta. Bugün biliyorsunuz 7 milyarların üzerine çıkmakta ama bu çok çok birbirine benzer, genetik bakımından hemen hemen aynı tür diyebileceğimiz bir insan türünün devamına imkan veriyor. Şimdi bunun en büyük etkilerinden bir tanesi gene bu işin bilim insanları tarafından yapılan hesaplamalara göre 6 milyon ton kükürt dioksit püskürtülüyor. Kükürt dioksit demek su yağmurla birleştiği zaman sülfürik asit, yani yerdeki canlıların ölmesine en etki eden bir şey biliyorsunuz. Artı bugünkü Hindistan, Çin, Güney Çin, hatta Arabistan'ın doğu kıyısı bölgelerine kadar 15-20 santim yüksekliğinde kül tabakasının da kaplandığı hesaplanıyor. Yani 74 bin sene önceki Tobo patlamasından sonra çok çok büyük bir çevre felaketiyle karşılaşıyoruz. Onun neticesinde insanlık tarihini çok değişen değişimler oluyor. Nedir bunlar? Mesela bu süre içerisinde 33. bininci yıla gelindiğinde buz tabakalarının kalınlığının en maksimuma çıktığı hesaplanıyor ve işte 12 binlerden itibaren de Asya'da, daha sonra Avrupa, daha sonra da Amerika kıtasında bu sefer küresel ısınmanın tesiriyle bu buz kütlelerinin erimesi söz konusu. Onu şimdi daha rahat bazı resimlerle göreceğiz. Bir sonrakine geçelim lütfen. Bu Amerika'daki St. Helen, biraz önce bahsettiğim 1980'deki yanardağın patlamasının gerçek resmi, Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiş. Bir sonraki gene St. Helen
yanardağının patlamasının bir diğer görünüşü. Yani şu gördüğünüz tabiat olayını 3500 ile çarptığınız zaman Togo'da olanları, 74 bin sene önce olanları daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi bunun neticesinde dünya ısısında 6-6,5 dereceye kadar varan bir ortalama ısı düşmesi meydana geliyor. Bu çok çok büyük bir rakam. Şimdi son yüzyıllardaki küresel ısınmadan bahsediliyor. O bile yarım derecelik bir artışın dünya üzerinde nelere mal olduğunu biliyorsunuz. Buzulların erimekte olduğunu günlük hadise olarak takip ediyorsunuz. Bu gördüğünüz resimler işte bu son buzul çağından sonra dünyaya gelen güneş ışınlarının tovadan püskürtülen tozların atmosfere çıkmasıyla güneş ışınlarının gelmesini engellemesi neticesinde dünya ısısındaki ortalama düşüş kar yağışlarını arttırıyor ve şu gördüğünüz Kuzey Kutbu'nun Amerika ve Asya tarafındaki meydana getirdiği buzulları gösteren iki tane ayrı gösteren harita. Soldakinde o gördüğünüz açık mavinin dışındaki mavi olan kısımda dairesel olarak denizlerin üzerindeki buzlar. Yani bu iki haritada bize bu buzlanmanın ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Evet, bu Amerikan Coğrafya Derneği'nin çalışması. Bakın o buzul çağında malum Himalayalar ve Avrupa'da Alpler buzul ama onun dışında özellikle Avrupa'da İrlanda ve İngiltere ile Berlin'e kadar olan Almanya, onun üzerindeki bütün İskandinav ülkeleri, bugünkü Polonya ve Rusya'nın çok önemli bir kısmı buzul altında. Amerika tarafına geçerseniz de hemen hemen Virginia eyaletine kadar inmiş olan bir buzul kütlesi var. Aşağıda da Peru dağlarını kapsayan ve aşağıdaki Güney kutbuyla birleşmiş olan Güney Amerika kıtasını görüyorsunuz. Devam edelim. Şimdi burada Bering Boğazı meselesi. Bunu özellikle koydum. Biraz sonra bahsedeceğim. Bering zaten şu anda bile 49 metre derinliğinde olan bir boğaz. Bu söylediğim çok miktarda yağan karın kaynağı denizlerdeki su. Dolayısıyla bu kadar fazla söylediğimiz gibi güney ve kuzey kutuplarını hemen hemen şimdiki halinin çok daha 4-5 kat büyüklüğüne kadar getiren ve 2000 metrenin üzerindeki tüm dünyadaki dağların üzerinde binlerce sene süren kalıcı buzulların olmasına sebep olan bu 74 binden 30 binlere en maksimuma çıktığı dönemlere kadar olan bu kar yağışları suyu denizden aldıkları için dünyadaki deniz seviyelerinde 140 metreye kadar düşmeler oluyor. Bunlardan neticesinde de belki biraz sonra bahsedeceğimiz Asya'dan Amerika'ya insanların nasıl geçtiği meselesini izah eden Bering'in artık bir boğaz değil, oldukça geniş, yani Türkiye'nin genişliğinden çok daha büyük, binlerce kilometrelik bir kara parçası halinde olduğu. Bunu biraz sonra daha net resimlerde göreceğiz. Devam edelim. Evet, bu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın buzun altında nasıl kaldığını gösteriyor. Evet. Devam edebiliriz. Bu Avrupa'yı gösteriyor. Bir de burada özellikle size Amerikan Coğrafya Derneği'nin tespit etmiş olduğu son buzul dönemi sonrasındaki Asya'daki iç denizleri gösteriyorum. Biliyorsunuz bu da Kazım Mirşan'ın bir ayrı çalışma konusuydu. Onu da biraz sonra zaten sizlere arz edeceğim. Evet, devam edelim. Evet, Türkiye'yi özellikle burada göstermek istiyorum. Son buzul çağındaki bu yağan çok yoğun karlı dönemlerde deniz seviyelerindeki düşme neticesinde Ege adalarının hemen hemen çoğu ana karaya, Türkiye'ye bağlanmış durumda. Yunanistan Mora
tamamen ana karasına bağlanmış durumda ve İtalya ile daki deniz, Arnavutluk ve Yugoslavya ile arasındaki olan şu anda deniz olan yerin tamamen kara olduğunu, en önemlisi de Cebeli Tarık Boğazı'nın kapalı olduğunu görüyorsunuz. Hatta aşağıda dikkat ederseniz İskenderun Körfezi'nin de hemen hemen kara parçası olarak görüldüğünü yakalamanız mümkün. Aynı şekilde İtalya'daki Sicilya Adası'nın Afrika kıtasına ne kadar yaklaştığını, yani tarihte ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Evet, devam edelim. Bering Boğazı'nı biraz önce bahsetmiştim. Bu onun daha güzel bir resmi. Dolayısıyla son buzul çağından sonra deniz sularının binlerce sene süren çekilmesi 140 metreyi bulan, işte bu gibi insanlık tarihini derin etkileyecek. Yani bugünkü coğrafyaya bakarak bunları hakkında fikir yürütmememiz, o coğrafyanın yaşandığı, o tarihlerdeki coğrafyaya göre hüküm vermemiz gerekir. Dolayısıyla burada Asya kıtasındaki gelişmiş insanların, kültüre sahip insanların Amerika'ya geçişlerinin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Bu mesela gene ilgi çekebilir. Japonya, Kore ve Çin denizi olarak bildiğimiz denizin ne kadar küçüldüğünü ve ana karayla aslında Japon adalarının, Kore'nin tamamen bağlantılı olduğunu, yani bugünkü deniz seviyesinden 140 metre eğer suyu aşağıya çekebilirseniz göreceğiniz manzara bu. Evet, devam edelim. Bu da Endonezya, işte Sumatra'nın patladığı bölge biliyorsunuz. Oradaki bu 140 metre çekilmenin neticesinde hem Hindistan'ın Sri Lanka adasıyla birleştiğini ve burada Sundalar adında bir kıta parçasının oluştuğunu, yani Asya'daki insanların Avustralya kıtasına, ki o biliyorsunuz son zamanlardaki araştırmalar aborjinlerin 50 binlerde bu Avustralya'ya ulaştıkları söyleniyordu. Bu da onun ne kadar doğru bir görüş olduğunu, yani Asya'dan bu coğrafyada Avustralya'ya geçmek için öyle şu andaki gibi çok büyük denizleri geçmeniz icap etmiyor. Evet, devam edelim. Amerika'daki bugünkü Tuz Gölü, Salt Lake'in olduğu yerdeki deniz, işte bu geçen zaman içerisinde küresel ısınmayla göller küçülüyor ve o gölün tuzluluğu yoğunlaşarak şu anda Salt Lake Tuz Gölü haline gelmiş. Evet. Bu da Kızıldeniz'in bir Kızıl Göl olduğunu, Basra Körfezi'nin tamamen kapandığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bilhassa eski dünyada bugün biz Avrupa ile Asya'ya birleşik olarak Avrasya diyoruz. Ama aslında Afrika kıtasının da tamamen bunlarla bağlantılı olduğunu, yani üçünün tek bir kıta olarak düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Devam edelim. Şimdi bu gibi çalışmalar ve bu gibi okumaların sonucunda Kazım Mirşan ortaokulu Rusça okuduğu için, çok iyi Rusça bilen bir insan, sokakta ve ilkokulda Çince öğrenmiş. 1935 yılında dedesi tarafından Türkiye'ye getirilip Anadolu Türkçesi öğrendikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne giriyor. İkinci sınıfı geçtikten sonra da ikinci sınıfın yaz tatilinde Almanya'ya Goethe Lisan Okulu'na gidiyor. Oradan da Berlin Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine yatay geçiş yapıyor. Dolayısıyla Rusça ve Almanca gibi lisanları onun aynı zamanda tahsil yaptığı lisanlar. İşte Avrupa'da bulunduğu yıllarda bir Rus kitabında bizim Kazan şehrinde şu andaki su seviyesinden daha yüksekte gemi bağlama halkalarının olduğunu okuyor. O zaman bir inşaat mühendisi olarak, bir mühendis olarak diyor ki bu gemi bağlama halkaları eğer bu seviyedeyse, o seviyede yani yer yükseltisi bakımından Asya ve Avrupa haritasını alıp o yükseltiyi taşırsam ne meydana gelir?
İşte bu onun en hayati çalışmalarından bir tanesi. Onun kitabından alınmış olan ve şu anda Kazım Gürşan'ın kendi orijinal çalışmasını konuşuyoruz. Ve onun çalışmasının neticesinde Hazar'ın daha büyük, hatta Karadeniz'le bağlantılı olduğunu, Aral şu anda daire olarak gösterdim size. Yani şu andaki o bile Aral yok. O gördüğünüz Aral bizim 1970. Turgay abi sesini açar mısın? Yanlışlıkla kapandı galiba. Evet, E, ben a- a- ben Şimdi evet, açıyorum, birisi kapatıyor. yanlışlıkla arkadaşlar kapattı galiba. Çünkü Evet. birisinin mikrofonu açıktı. Son bir dakikayı mı tekrar edeyim? Son birkaç saniyeyi tekrar ederseniz. Evet. Efendim, Kazım Mirşan'ın en önemli çalışmasını görüyorsunuz. Biraz önce anlattığım bütün dünyaca bilinen son buzul çağı da insanlığın son 74 bin ile 12 bin yıl arasında özellikle Asya ve Avrupa'yı etkileyen bir buzla deniz seviyelerinin alçalmasıyla alakalı değerlendirmesiyle Kazan şehrinde bir Rus kitabında gemi bağlama halkalarının şu andaki seviyeden daha yüksekte olduğunu Rus kitaplarında okuyunca o yükseklikteki Asya'da bir çalışma yapıyor ve işdenizler çıkıyor. Nedir o işdenizler? Bir tanesi Aral Gölü'nün daha yüksek olması gerekiyor. İşte Hazar Denizi'nin daha büyük olması gerekiyor. Onun dışında biraz sonra daha etraflıca bakacağımız Balkaş Gölü. Orada kaş şeklinde kırmızı olarak işaretledim. Onun daha büyük olması gerekiyor. En aşağıda da Uçuyuk Kül olarak isimlendirdiği bugün Taklamakan, Doğu Türkistan'daki çölün bir deniz olması gerekiyor diye bir çalışma yapıyor. Peki bunun sağlamasını nasıl yapıyor? Bunun sağlaması tarihte şu anda tamamen terk edilmiş ama hala tarihten beri yaşamakta olan şehirlerimiz, yerleşme merkezlerimiz var. Dolayısıyla o şehirleri ve yerleşme merkezlerini yerleştirdiği zaman hiçbirisinin bu çalışmayla meydana getirmiş olduğu iç denizlerin sınırlarının içine düşmediğini görüyor. Yani yapılan haritaların doğruluğunu gösteren bir delil veya bir çalışma diyelim. Devam edelim. Şimdi bu konuda, yani bu son söylediklerimle alakalı bir yayın da verelim. Bu Türkiye'de Türkçe yayınlanmış olan bir yayın. 1985'li yıllarda Amerika'dan William Rye ve Walter Pittman isminde iki tane yer bilimci geldiler. İstanbul Teknik Üniversitesi ile de çalışma yaparak, yalnız bunlar teorik çalışma için gelmediler. Aynı zamanda yeraltı veya deniz dibi araştırmalarını yapacak gemileriyle de geldiler. Büyük hacimli bir projeydi ve son 12 bin yılla 7600 yıl arasındaki işte bizim İstanbul Boğazı'nın ne zaman yırtıldığı, biraz önce göstermiştim size. O denizleri 140 metre aşağıya kadar indirdiğiniz zaman çok daha değişik bir coğrafya çıkıyor. Ama ondan sonra 12 binden sonra buzulların erimesiyle bu sefer suların yükselmesi meselesi var. Bu suların yükselmesi ile de bu Nuh Tufanı kitabında, ki bu yarı bilimsel bir kitaptır, anlatılan İstanbul Boğazı bundan 7600 sene önce Marmara Denizi'nin yükselmesiyle Karadeniz'e doğru yırtılmıştır ve Karadeniz'in o gün için daha alçak seviyede kıyılarında bulunan yerleşme merkezlerinin hepsi su altında kalmıştır. İşte Nuh tufanı olarak insanoğlunun gerek din kitaplarında gerekse çok eski zamanlardan itibaren dilden dile anlatılan bu tufanın sebebi budur araştırmasını yapıyorlar. İsteyen bu kitabı Türkiye'de edinip bu dediğimi çok geniş olarak okuyabilirler. Üstelik bu William Ray ile Walter Pittman buradan Taklamakan Çölü'ne geçiyorlar. Taklamakan Çölü'ndeki yaptıkları
Doğu Türkistan'daki çalışmayla, onu da biraz sonra onun da yerini göreceksiniz. Oranın da bir iç deniz olduğunu buluyorlar. Yani Kazım Hoca'nın patlama konusundaki sağlamasını da 1985'ten sonra William Ray ile Walter Pitman yaptı. Sol tarafta ise daha iyi anlaşılsın diye bazı rakamlar verdim. Bakın bugün Çanakkale'nin en derin yeri 103 metredir. Çanakkale Boğazımızın. Biliyorsunuz 1952'de bir felaketle karşılaştık ve Dumlupınar denizaltımız battı. Bütün içindeki denizcilerimiz de kurtaramadık. Kaç metrede yatıyor? 80 metrede yatıyor. Ve hala bugün 2021'de o denizaltıyı çıkartmış değiliz. Bering Boğazı biraz önce size bahsettiğim 49 metredir şu andaki derinliği. Basra Körfezi 90 metre. İstanbul Boğazı'nın da en derin yeri 120 metredir. Ortalama derinliği 100 metrenin altındadır. İzmir Körfezi 73 metre. Gemlik Körfezi'nin de ağzındaki en derin yeri 113 ama Körfez'in büyük çoğunluğu 80 metre civarındadır. İznik'te 183 aynı şekilde. Soros 82. Yani bu son buzul çağındaki bilim insanlarının 140 metrelik deniz seviyesindeki düşmeyi hesapladığınız zaman bu boğazların ve körfezlerin hepsinin ana karaya dahil olmuş olduğunu göreceksiniz. Devam edelim. Evet, evet, buyurun. Şimdi bakın bu Taklamakan Çölü. Taklamakan Çölü'nün aslında deniz olduğu iddiası yalnız Kazım Birşan'ın değildi. Son yüzyıllarda yani 1985 sonrasındaki bu Nuh Tufanı kitabındaki William Ray ve Walter Pitman'ın bu kitabıyla da araştırmasıyla da tamamen neticeye bağlandı. Şimdi burada ne için bunu bir defa daha söylüyorum? Bakın orada kırmızıyla işaretlenmiş olan bir Lopnor bölgesi var. Loplan önemli. Biraz sonra Kazım Birşan için çalışmalarını orada neden yaptı, neler yaptı onu size anlatmak için şey ettim. Yani burası tatlı su gölü iken gölün kenarında özellikle insanlığın doğum öncesindeki zamanlarda yani insanın doğumundan önceki zamanlarda su taşımanın çok zahmetli, zor hatta imkansız olduğu birkaç bin sene öncesine gidiyorsanız doğumdan önce bütün insanlığın tatlı su, nehir veya gölleri kenarında olduğunu biliyoruz. Bu bir bilimsel gerçek. İşte bu Lopnor'da da bir yerleşim yerimiz var. Onu aklınızda tutasınız diye söyledim. Hemen yukarısında da Turfan'ı görüyorsunuz. Yine bir yerleşim yeri. Bu ikisi hakkında da biraz sonra konuşacağımız için haritayı aklınızda tutarsanız iyi olur. Devam edelim efendim. Evet. Şimdi biraz önceki bütün dünyadaki yerleşimdeki son buzul çağındaki değişikliklerden bahsettik. Mesela bir tane de bizim teknik üniversitemizin yaptığı bir çalışmadan bahsedelim. Bakın burada hemen Konya bölgesinde büyük bir göl görüyorsunuz. Konya Gölü. Orada da bir kırmızı nokta görüyorsunuz. İşte o kırmızı nokta Konya Gölü diyebileceğimiz bu son buzul çağından sonra Anadolu'nun ortasında buzulların erime döneminde meydana gelen bu gölün kıyısındaki Çatalhöyük. Çünkü Çatalhöyük'te o kadar büyük bir medeniyet, o kadar büyük bir yerleşme, o kadar büyük bir nüfus varsa bu ancak su kenarında olabilirdi. Ama bugün Çatalhöyük harabelerine gittiğiniz zaman etrafta bir su kaynağı görmüyorsunuz. Neden? Çünkü küresel ısınmayla daha sonraki işte binlerce yılda bu göl çekilerek yukarıda gördüğünüz maviyle işaretlediğim şu andaki Tuz Gölü haline gelmiş durumda. Yani Tuz Gölü aynı Amerika'daki Salt Lake Tuz Gölü'nün büyük bir gölün kurumasıyla Tuz Gölü haline gelmesi gibi bu da Türkiye'mizdeki olan bir hadise. Aynı şekilde Ege Adaları'ndaki ve İskenderun Körfezi'ndeki deniz çekilmesini de aynı şekilde bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanlarımız tespit etmişler ve yayınlamışlar. Devam edelim. Evet,
Şimdi biraz önce dedim ki su çok çok önemli bir olay. Çünkü e, tekrar vurgulayayım. İsa'nın doğumundan 3-4 bin sene öncesine, 5 bin, 6 bin sene öncesine gidiyorsanız su hava kadar zaruri insanlar ve hayvanlar için, daha sonra da bitkiler için ve bu suya yakın olmanız lazım. Eğer su yoksa o bölgede yaşamak mümkün değil. Sudan fazla uzaklaşmak mümkün değil. Çünkü taşıyabilecekleri en büyük su kabı keçi veya koyunların derisinden tulum şeklinde. Onun da içerisinde suyu uzun müddet tutmaları mümkün değil. Isınıp mikroorganizma ürettiği için daha büyük su kaplarını da yani bir deveden meydana getirecekleri kabı da taşıyacak bir araçları yok. Dolayısıyla suyun olması gerekiyor bir medeniyetin filizlenebilmesi veya olması için. Yani olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Şimdi bakınız bu bizim Türkistan'ın güney yani Himalayaların üzerinde Himalayalara paralel Alatau dağlarımız. Alatau dağlarının üzerinde e, resim tam gözükmüyor ama tam ekran yapma imkanı var mı? E, Turgay Bey tam ekran yapma imkanı varsa iyi olur. Orada Alatau dağlarında bugün 7.000 metrenin üzerinde 3 tane zirve var. Bir tanesi 7.439'dur, bir tanesi 7.134'tür, bir tanesi 7.010'dur. Yani 7.000 metrenin üzerinde 3 tane zirvesi olan, 6.000 metrenin üzerinde 23, 5.000 metrenin üzerinde de 80 zirvesi olan bir dağ silsilesi 2.000 kilometre boyundadır. 400 kilometre genişliğindedir ve üzerinde hala şu andaki küresel ısınmanın zirve yapmış olduğu içinde bulunduğumuz yıllarda bile Engilçek buzulu 54 kilometre uzunluğunda 200 metre derinliğindedir ve 4100 metre yüksekliktedir. Yani bu çok büyük bir su kütlesidir. Bunu da boşuna anlatmıyorum. Bunun da biraz sonra konuşacağımız altın elbiseli insanın kurganı ile direkt ilgisi var. Devam edelim efendim. Su demiştik. İşte bu Alatauların beslemiş olduğu bugün için bile bizim e, önemli tatlı su kaynaklarımızdan olan Islık Gölü. Islık Gölü'nün 6.236 kilometre karelik bir alana sahip. Ortalama derinlik 70 metredir ama 200 pardon ortalama derinlik 270 metredir. 688 metre, 668 metrede en derin yeri vardır. 1738 kilometre küp su hacmiyle, tatlı su hacmiyle dünya su rezervinin %1,5'unu şu anda bile muhafaza etmektedir. Dolayısıyla biraz önce dediğim gibi Türkistan'ın altındaki Alatau ve Alatau'daki işte o kar ve su kaynaklarından bir tanesi Türkistan'ın güneyini konuşuyoruz. Devam edelim. Bu Alatau Issık Gölü'nden çıkartılmış olan ok tamgası gördüğünüz gibi ok tamgası ve o gölün derinliklerinden değil kıyı kısımlarından bu çıkartılmış. İşte bu vesileyle onu söyleyelim ki özellikle denizaltı aramalarını da e, yetenekli olan Türklerin ilk bakmaları gereken yerlerden bir tanesi bu Issık Gölü'nün dip arkeolojik araştırılmasıdır. Çünkü bütün 10 bin yıllık söylediğimiz Türk tarihine ait birçok belgenin işte burada görüldüğü gibi o suların altında muhafaza edildiğini ve çıkarılmayı beklediğini söylemek isterim. Devam edelim. Şimdi Kazım Mirşan'ın çalışmasına dönelim. Kazım Mirşan diyor ki bütün yaptığı çalışmalar neticesinde adına sonradan Türkler dediğimiz bu Avrasya'daki insanların son 10-15 bin yıllık medeni seviyelerin yükselmesi konusunda 4 tane çok önemli merkez tespit ettim diyor. Bunlardan bir tanesi Karakamar.
Karakamar, kara kemer demek. Bugün Afganistan sınırları içerisinde ve İngiliz arkeologlar tarafından araştırması ve kazısı yapılmıştır. Tespit ettikleri tarih 40 bin. İkincisi biraz sonra Kazım Gürşan'ı benim götürmüş olduğum Tamgalısar. Kazakistan'dadır. Onu geniş geniş konuşacağız. Üçüncüsü Kırgızistan'da 3700 metre yükseklikte bulunan ve 90 binin üzerinde kaya resmini ihtiva eden Kırgızistan'daki saymalı taş. Saymalı nakışlı demek. Yani nakışın Türkçesi saymalı. Onun dışında dördüncü de Ulukem Yenisey. Bugün Rusya sınırları içerisinde. Yenisey biliyorsunuz çok önemli ve çok geniş kolları olan, çok büyük bir deltası, sulama alanı olan bir nehir. Onun kollarındaki Ulukem'deki bulunan Sülye Köyü. Onu bahsedeceğim. Ne bakıyor burada hocanın yaptığı şey ne? Yalnız burada değil. Fransa'daki Lascaux, İsviçre'deki ve Fransa'daki, İspanya'daki yazıtlar ve mağaralardan itibaren son buzul çağındaki insanoğlunun soğuktan kaçabilmek, korunabilmek, hayatiyetini idare edebilmek için mağaralara mümkünse çekilebildikleri bir gerçek. Yani ekvator bölgesinde değilseniz büyük bir soğumayla karşı karşıyasınız. İşte orada ilk yapılanlar hayvan resimleri. Ama bu hayvan resimlerinin de bir tabii ki kronolojik veya genişleme sırrı var. Yani ilk gördükleri, ilk yapılan resimler birebir benzeyen at, inek, öküz resimleri. Ama ondan sonra bunlar piktogram yani resimli sembol haline gelmeye başlıyor. Artık resimlerde bir şeyler ifade edilmeye çalışılıyor. Daha sonra yazı işaretleri çıkıyor. Buna biz petroglif diyoruz. Oradan tamgalar çıkıyor. Tamgadan sonra da yazıya. Kazım Mirşan'ın en temel çalışmalarının neticesi şudur. Ben Türklerin tarihte yazıya geçen bütün evrelerini işte bu Türkistan denilen coğrafyada buldum. Ve bunları bize anlatıyor. Yani şu ana kadar söylemek istediğim, yaptığı çalışmaların en önemli çalışmasının neticesi bu. Yani resim, piktogram, petroglif, tamga ve yazıyı bugünkü Türk yazısının temeli olarak her safhasını maddi delilleriyle yani arkeolojik delilleriyle, mağara ve kaya resimleriyle, granit kayalar üzerine yapılmış resimlerde veya kazılardan veya kurganlardan çıkan eserler ile tespit ettim diyor ve bu iddiasını ortaya koyuyor. Devam edelim efendim. Şimdi bu 4 tane bölgeyi harita üzerinde biraz daha işaretlersek, işte bugün hani kabaca Türkistan olarak bildiğimiz Hazar Denizi ile sağdaki okyanus, yukarıda Karadeniz, aşağıda da Himalayalar arasındaki bu bölgede onun bir altın üçgeni vardır. Orada üçgen şeklinde Balkaş Gölü'nün altında görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi Isık kurganındaki altın elbisedir bugünkü konumuz. Diğeri Tamgalı saydır. Bir tanesi de Talas yazıtlarıdır. Bakın bu üç kültür merkezindeki yazıtlarımızın değerlendirmesi onun için altın üçgen. Bir başka yukarıda bir altın dikdörtgen veya kare var. O da Abagan Sülyek. Yani biraz önce bahsettiğim Yenisey Nehri'nin hani Altaylar olarak adlandıralım. Altay Dağları'nın bulunduğu bölge. Şimdi bu burayıdaki onun tespitleri, bu yaptığı çalışmaları ve bunun çalışmalarının neticesinde altın elbiselideki gümüş kabı üzerindeki yazıyı nasıl okuduğunu adım adım safha safha sizlere anlatmaya çalışacağım. Devam edelim efendim. Şimdi su ve su varlığından bahsetmiştik. Biraz önce söylediğim o kültür merkezlerinin şu andaki en doğudaki ucunda Baykal Gölü var biliyorsunuz. Baykal'ın bir adı da Sibirya'nın mavi gözüdür. 31.494 kilometre kare, 636 kilometre uzunluğunda
En derin yeri 1637 metredir. Ve o derinliğe indiğiniz zaman çevredeki okyanuslardan daha denize inmiş oluyorsunuz. Yani dünyadaki deniz seviyesine. Ortalama derinlik 758 metre, su hacmi ise 23.600 kilometre küp. Bu şu demek, Baykal kendi başına şu anda dünyadaki tatlı su rezervinin %20'sine sahip. Yani Hazar'dan, onun arkasından Aral, bu tarafa doğru gelin Balkaş, nehirler ve Baykal Gölü gibi bu silsile bugüne kadar ulaşmış olan tatlı su merkezleri. Bundan eğer 5-6 bin sene öncesine, 7-8 bin sene öncesine, yani son buzul çağının bitişi olan 12 binden erimelerden bu tarafa doğru geldiğiniz zaman buradaki göllerin işte iç deniz halini aldığını, suların daha hacimli aktığını da düşünmeniz mümkün. Evet, devam edelim. Bir başka göl Balkaş. Balkaş da gördüğünüz gibi 440 kilometre küp su hacmi olan ve 600 kilometre boyunda 16.400 kilometre karelik bir göl. Şimdi bu gölün en büyük özelliklerinden bir tanesi İli, Karatal, Aksu, Lepsey, Brain, Kapal ve Köksu. Bu Köksu Göksu zannediyorum. KG değişmesinden dolayı okunması gerekir. Bu işte meşhur Türk tarihindeki Yedi su, yani 7 su bölgesi. Yani 7 tane su nehir buraya akıyor. Tabii ki işte bunların kolları bizim Türkistan coğrafyasındaki medeniyetimizi doğuran, coğrafyayı yaşanabilir hale getiren, su bulunabilir hale getiren coğrafyadan bahsediyoruz. Devam edelim. Balkaş Gölü'nde bir başka size Kazım Mirşan'ın çalışmasından bahsedeceğim. Bu haritayı ben oraya gittiğimizde Tamgalı'dan almış idim. Kırmızı ile görülen Tamgalı Say. Biraz sonra onu konuşacağız. Kazım Mirşan'ın en eski Türklerin yazıya geçmezden önceki kültür merkezlerinden birisi olarak gördüğü yer. Kırmızı ile gözüken. Şimdi dikkat ederseniz orada bakın en sağda 34, 13, 32 bu tarafa doğru gelin 8, 16, 17 gibi rakamlarla gözüken ve toplam sayısı 40-50'yi bulan tarihi merkez işaretlenmiş. Ama bir konuya dikkatinizi çekerim. Bakın İli ve Karatal ve Aksu nehirlerini görüyorsunuz. Hepsini görüyorsunuz. Ama bunların hiçbirisi Tamgalı'dan daha yakında bir yerleşme yeri yok. Yani bu Balkaş Gölü'nün Kazım Mirşan tarafından geçmiş tarihimizde Tamgalı'ya kadar ulaştığını, ki o yaklaşık 400 kilometre ulaştığını, buranın şu andaki Balkaş'ın onun geri çekilmiş hali olduğunu gösteren tarihi bir belge. Çünkü tarihte Tamgalı'da ile Balkaş arasındaki o 400 kilometrelik kısmında hiçbir tarihi yeraltı şeyi bulunmamış. Belgesi veya kültür emaresine bulunmamış. Ama onun dışında o tarihteki olduğunu düşündüğümüz geniş halinin kıyısında ise Tamgalı gibi 20-30 tane şu anda bile tespit edilmiş kurganlar ve kültür yerleri var. Bir de bu haritayı bakmış iki, sol tarafta maviyle size işaretlediğim Talas ırmağını, nehrini, Talas'ın etrafındaki 1, 2, 3, 4, 5 olarak gösterilen kültür merkezlerinde de dikkat etmenizi rica ederim. Buyurun efendim, devam. Bir sonraki resim. Evet, şimdi ne demiştik? Türkistan bölgesinde Tamgalı, Talas, Altın Elbise ve Sülyek'teki Karayüz yazıtı gibi merkezleri incelemesi neticesinde Türk kültürünün esas gelişmesini yazıya geçmeden önce burada yaptığını Kazım Mirşan çalışmaları da gösteriyor. Hatta buna ben bazı başka aynı coğrafyadaki
ilave daha sonra yapmış olduğu çalışmaları da koyacağım. Şu anda gördüğünüz yer Alma-Ata'nın 160 kilometre kuzey batısında Tamgalı bizim kültür merkezimize yoldan döneceğimiz tabela. Yıl 2004, yani Kazım Mirşan 85 yaşında. Buyurun efendim. Bir sonraki resim. Tamgalı demek şu, işte bu son buzul çağı 12 binlerde sona erdikten sonra coğrafya tabii her geçen zaman daha çok yaşanır hale geliyor. Bu gördüğünüz vadi Tamgalısay, Tamgalı Vadisi demek. Tamgalı'da bu gördüğünüz yerde kayaların üzeri bir yaprak olarak kullanılmış ve bu kayalar granit kayalar ve granit kayaların üzerindeki resimlerden Kazım Mirşan Kazak asıllı tarih profesörü, dil profesörü Musa Bay vasıtasıyla haberdar oluyor. Avrupa'daki mühendislik çalışmasını yaparken onunla haberleşiyor ve Tamgalı Say hakkında onun yazdığı kitaplardan bilgi ediniyor. Burası onun görmek istediği, Doğu Türkistan'dan ayrıldıktan sonra o coğrafyaya dönemediği için gidemediği bir yerdi. İşte 2004 yılında imkan oldu. Kazım Mirşan'ı 14-15 arkadaşlık bir arkadaş grup halinde oraya gittik. Şimdi Tamgalı'yı konuşuyoruz. Devam edelim. Tamgalı'da 2004 yılında Kazım Mirşan bize buradaki kaya resimleri üzerinde doçentlik tezini vermiş olan Alexander, Alman asıllı Kazak tarihçi de bizimle beraber geldi Alma-Ata'dan ve orada bize rehberlik yaptı. Şu anda gördüğünüz Kazım Mirşan, o yamaçlar bayağı yerden yüksekteler şu anda. Biz aşağıdan çekiyoruz. Yaşı 85 ve Kazım Mirşan Tamgalı'daki kaya resimlerini inceliyor. Devam edelim efendim. Evet, gene burası hakkında bir bilgi vereyim. Şimdi bu Tamgalı'yı Rus asıllı Maksimova, Kazak vatandaşı, 1952 yılında buluyor. Daha doğrusu köylüler haber getiriyorlar. O da at sırtında oraya gidiyor. Biraz sonra göreceğiniz şu anda Alexander'ın göstermiş olduğu muazzam bir kaya, artık resmi değil de pano diyelim. Yani hemen hemen 20 metre boyunda ve üzerinde birbiriyle ilintili olan çok muazzam kaya resimleri var. Bunlar biraz sonra kara kalem çalışmasında da göreceksiniz. Renkli resimde tam seçemiyorsunuz. Hiçbir zaman birebir hayvan resimleri değil. Artık burada bu resimler yazıya dönmezden önce konuşmaya başlamış. Yani atın üzerinde ok atan insan var. Halay çekenler var. Gün ve ay var. Yani güneş, ay, kötü. Bunların hepsi başlı başına uzun konular olduğu için kısaca geçiyorum. Ama Alexander'ın göstermiş olduğu, biliyorsunuz, bakın o kadar önemli bir resimde bir düşmüş kaya parçası var. Dedim ki burası çok yıpranmış. Sormayın dedi, 1980'lerde buradan Ruslar bir tank tüneli geçirmişler. Onların yer sarsıntısı çok fazla, biliyorsunuz. Bu vadide 1000 senede olabilecek sarsıntının getirdiği hasar meydana geldi dedi. Yani burası herhalde Amerika'nın elinde olmuş olsaydı cam kavanoz içine alınacak kadar tarihi değeri yüksek bir yer şu anda tamamen tabiatın insafına bırakılmış durumda. Ama gene de bugüne kadar gelmiş olması büyük bizim için şans. 900 hektara yayılı bir kültür merkezinden bahsediyoruz. Burası, Alexander'ın uzun çalışmaları var bu konuda. İleride onları da söz konusu edeceğiz. Buranın bir kutsal mekan olarak, Gök Tanrı ile iletişim kurulan bir yer olarak kabul edildiğini söyler. Musa Bay'ın da yapmış olduğu tahminler bu resimlerden ve granitlerdeki renk değişimi, bu şekildeki renk değişimi 10.000 senede
meydana geliyormuş ve bu resimler vurarak yapılan, yani mağara devrindeki son buzul çağından çıkmış olan ilk insanların sanat eserlerinden bir tanesi. Devam edelim. Bu size bahsettiğim Maksimova'nın 1952 yılında oraya gidip çizmiş olduğu, bakın o kayaların hiç yıpranmamış halini düşünürseniz önünüzde koskocaman bir panorama var. Gün ve ay tamgaları var, alay çekenleri var. En sağda dağ keçisi. O dağ keçisi bizim için çok önemli. Neden önemli olduğunu biraz sonra anlatacağım. Bu dünyanın neresinde bu şekilde boynuzları anormal uzatılmış ve yandan görünüşüyle gösterilen dağ keçisi bizim için ök, yani yaradan ifadesidir. Dolayısıyla ona biraz sonra değineceğim. İşte gördüğünüz gibi tamgalı böyle binlerce resmin olduğu ama tabiatın yıpranmasına bırakılmış bir yer. Bir şeyi de yeri gelmişken söyleyeyim. 2004 yılında biz oraya gittiğimizde ki götüren biliyorsunuz mihmandarlığımızı yapan da bu konunun doçenti Alexander'dı. Dedi ki buraya gelen ilk Türk kafilesisiniz. Sene 2004. Eğer Sovyetler bahane ise 1990'da yıkılmışlardı. Yani ondan sonra 90'dan 2004'e 14 sene oraya bizden hiç kimsenin gitmemesi çok yazık. Hele bugün bile insanlarımız Kazakistan'a birçok şehirlerine gidiyorlar ama bence en başta gidilmesi gereken yer Tangalısay. Bunu söylemişken bir de şunu söyleyeyim. Biz Almata'dan buraya otobüsle grup halinde gittik. 160 kilometre gittik, 160 kilometre geldik. 320 kilometre yol yaptık. Bu süre içerisinde ne bir araç bizi geçti ne de biz başka aracı geçtik. Yani tamamen boş, tamamen bakir bir ülkeden bahsediyoruz. 160 kilometre boyunca kekik kokan, mümbit ama boş, hiçbir şekilde ziraat yapılmayan topraklardan geçtik. Evet, devam edelim. Bu da gene Tamgalı'da Kazım Mirşan'ın kitaplarında önemli üzerinde durduğu Kün, Ay, bu başkanlık veya başkan veya lider seçme töreni olarak adlandırdığı resim. Burada da gördüğünüz gibi artık bir çöp adam meselesi yok. Burada resimle yazı, yani Tamga'dan öncesinde resim yazısını görüyorsunuz. Devam edelim. Evet, Tamgalı'daki biraz önce söylediğim, bakın burada da öküz boynuzlarını anormal, tabiatta bulamayacağınız bir şekilde. Bu Kazım Mirşan'ın yorumu, bu boynuzlu koç, keçi ve boğa gibi, öküz gibi hayvanların boynuzlarının hayvanların normal yaşantıları da otlarken, yürürken devamlı göğe göstermesi, gök tanrıyı gösterdikleri inancında olunduğunu söyler. Ondan dolayı da bu şekilde resmedilirken boynuzlar abartılı bir şekilde uzatılmış ve çizilmiştir. İşte bunlardan bir tanesi olan yani bu boynuzların anormal uzatıldığı dağ keçisi veya dağ koyunu da bizim Orhun yazıtlarımızdaki en baştaki sembollerimizden bir tanesi. Peki neden? Kazım Mirşan'ın yine yorumuna geçelim. Alatoğullar dedim ki 7000 metrenin üzerinde 3 tane zirve var. İsa'nın doğumundan önce 3000, 4000, 5000 seneleri konuşuyorsak 3000, 4000 metreye kadar atla falan çıkabilirsiniz. Nefes almakta biraz zorlanırsınız. Ama 5000'ler ve onun üzerine oksijen takviyesi almadan çıkamazsınız. Bayılırsınız veya ısrar ederseniz ölürsünüz. İşte oraya çıkıp da yükseklerde ölenlerinden dolayı o dağların adı Kazım Mirşan tarafından Alatau, yani aldığı canı Allah'ın aldığı yerler olarak adlandırılır der. Ve oraya insandan daha hızlı, daha yükseğe, daha çok, daha dik kemale çıkan dağ keçisi ve dağ koyunu da onun için makbul tutulmuştur. Tapılan bir hayvan değildir
Ama takdir edilen bir hayvan olduğu için sembolize eder ve yaradanı, yani eğer canınızı o dağın yüksekliklerine kadar çıkmanız demek, o günkü inanca göre gök tanrıya doğru çıkıyorsunuz demek. Yukarı çıktıkça sizden daha iyi çıkabilen dağ keçisi, dağ koyununun da ök olarak adlandırılmıştır. Ök yaradandır. Bugün de annesi olmayana öksüz diyoruz. Evet, devam edelim. Bu biraz önce bahsettiğim Karakamar bir merkezdi. Tamgalı Say bir merkezdi. Şimdi size Saymalı ve Ulukem ve diğer bu bölgedeki işte doğumdan önceki 500'lerdeki, binlerdeki, yani yazıya geçme dönemimizdeki merkezleri göstereceğim. Burada hemen şunu söyleyeyim. Türkse Türkçe konuşmamız lazım. Milat Aramice ölüm demek. Pardon, doğum demek. Dolayısıyla Türkçesi karşılığı miladın doğumsa doğumu kullanmamız lazım. Bu da Kazım Mirşan'ın çok dikkat ettiği bir şeydir. Ben de ağzımdan kaçmadıkça milat dememeye gayret gösteriyorum. Biz İsa'nın doğumundan önce veya doğumundan sonra olarak bunu konuşmamızda fayda var. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Buyurun efendim. Evet, Alatavu dağlarının %95'i Kırgızistan topraklarının %95'i dağlık Alatavuyla. Orada Narın ve sol tarafta gördüğünüz Talas var. Şimdi onları göstereceğim size. Geçelim. Narın coğrafyanın adı. Saymalı Taş, yerden 3700 metre yükseklikteki bir vadide. 90 bin kaya resmi var. Onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Ve bu ancak senenin 1-1,5 ayı çıkılabilen karla kaplı olduğu için çok önemli bir kültür merkezimiz. Dediğim gibi burada da artık gördüğünüz gibi insanlarla hayvanlar arasındaki yalnızca gördükleri değil, bir tane yukarıda gördüğünüz dağ keçisinin boynuzlarını görüyorsunuz, ne kadar uzun. Bütün burada bu hayvanların boynuzları uzatılmış. Yani bu buranın da bir ibadet bölgesi, dua bölgesi, gök tanrıya yakın olma bölgesi olduğu düşünülüyor. Çünkü dediğim gibi yerden yüksekliği 3700 metre. Bugün için bile senenin ancak bir ay, 1,5 ayında ulaşılabilen bir coğrafya. Evet, devam edelim. Şimdi Talas dedim. Orada birçok yazıtlarımız bulundu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi işte gördüğünüz Talas notası, 10 notası dediğimiz yazıdır. Bunların okunması, bunların nasıl okunduğuna dair çalışmalarla dolu Kazım Mirşan'ın kitapları. Ama burada şu kadarını söyleyeyim. Bakın soldaki Talas, yani Kırgızistan, sağdaki ise bugün İsveç'in Gotland adası var Baltık Denizi'nde. O Gotland adasındaki Kilver yazıtı. Ve yine Batılılar bunun İskandinavya bölgesinde, ki buna Hollanda ve Almanya dahil bütün o coğrafyada bugün sayıları 10 binin üzerinde olan Futhat yazıtlarının en eskilerinden olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu iki yazı arasındaki bağlantıyı gözle dahi kurabilirsiniz. Ama Kazım Mirşan'ın kitaplarında daha ayrıntıya gireceksiniz incelenirse. Yani bu ne demek? Talas'taki bizim Talas yazıtı olarak, 10 notası olarak yazıtımızla ondan binlerce kilometre ilerideki Gotland adasındaki bugün Futart yazıtları olarak bilinen bu runik yazı arasındaki benzerliği görüyorsunuz. Burada ne kadar gözünüz ararsa arasın omega, sigma gibi şeyleri göremeyeceksiniz. Çünkü bu yazıların yazıldığı devirde daha Yunan veya Grek medeniyetinin yazısı yok. Devam edelim. Evet, Talas yazıtlarında demiştim size birçok var ve bunlar Talas Nehri'nde bugüne kadar kalmış olanlar nehrin içerisinde bulunuyor. Nehirdeki taşlar da
Şu gördüğünüz aslında bir Rus kitabındaki Talas yazıtı. Ama tabii konuya ne kadar uzak olduklarını göstermek için koydum. Burada kitaba yazıyı ters koymuşlar. Bir dahakine bakalım. Bu yazı ters olarak basılmış. Böyle basılması lazım. Yani harfleri 180 derece ters basmışlar. Ama Rusları bunun için suçlayamayız. Yazının sahibi, onların o sahipleri, o ataların bugünkü evlatları olarak Türk dünyasının insanların bunlara bir an önce sahip çıkması lazım. Bu Rusların kitaplarını değil, Türklerin yazdığı kitapları süslemeli. Ha, bu konuda çalışanlar var, bu var. Erhan Aydın Bey var, profesör. Önümüzdeki günlerde onunla da proje yapacağız. Mehmet Kutlu Bey var. Biraz sonra Altın Elbiseli Adam'daki kitabından dolayı bahsedeceğim. Semra Eğilmen Hanım var. Bu konularda hayatını vermiş olan, illeri yaşına rağmen bu işleri yapıyor. Ve Sevik Güneri Bey'in de zaten Altay kuramını biliyorsunuz. Evet, geçelim. Evet, bakınız bu taş biz gittiğimiz zaman 2004'te işte dere kenarında bir taşı ters çevirdik, altından yazı çıktı demişti müze görevlisi. Bakınız, bir arkadaki karları görüyorsunuz. Dere yatağında bizim üzerimizde yazı olan bir Talas yazıtımız. Yani bunlar tesadüfen bulunmuş, müzeye getirilmiş. Ciddi bir incelemeyle bu orası tarih fışkırıyor. Böylesi 10 tane, 20 tane değil, yüzlerce bizim taş üzerine yazılı yazıtımız var. Ve bunlar dediğim gibi biraz önce Türk dünyasının gençlerinin alaka ve ilgisini bekliyor. Sahiplenmesini bekliyor. Devam edelim. Bir başka örnek. Bakın, yani çok kısa yazıtlar zannetmeyin. Bunlar oldukça uzun. Burada gördüğünüz gibi 7-8 satırlık yazıtlardır. Bu Talas yazıtlarını Kazım Büyükan'ın okunmuş kısmına girmek istemiyorum. Çünkü ancak bugün Talas'ı, Altın Elbiseli'deki Gümüşkap yazıtını okuyacağız. Ama şuna dikkat edebilirsiniz. Bakın, en ortada bir en eski yazıtlarımızda olan R harfini gösteren bir tamga var. Tabii elimde bir şey olmadığı için şu anda gösteremiyorum size. Evet, o R tamgası. Turgay Bey, teşekkür ederim. Ona dikkat ediniz. Bakın, bu Talas'ta R tamgası biraz sonra bu coğrafyadan çok daha uzakta ve bu tarihlerden çok daha uzakta göreceğiz. Devam edelim. Ee, Yenisey Nehri. Bakın, Yenisey üzerinde dikkatlice bakarsanız 130 küsur tane bizim eski tarihi yerin, yani bu kurgandır veya yazıtın bulunduğu yerdir, işaretlenmiş. Zannetmeyin ki bunlar büyük araştırmalar neticesinde bu sayı çıkmış. Bunlar yürürken ayağınıza takılan yerler ve hasbelkader bulunmuş yerler. Yani burası çok ciddi bir arkeolojik aramayla çok daha fazlası buralarda yatan bir Türk tarihimiz var. Geçmişimiz var. Atalarımızın eserleri var. İşte bunlardan bir tanesi Yenisey'in önemli kollarından olan Ulukem Nehri. Kırmızıyla altını çizdim. Onun dışında Abakan var, biliyorsunuz. Tuba var gibi. Yani bunlar çok bozkır, yatık bir arazi. Bu nehirlerin debileri çok fazla. Çok yeri suluyorlar ve dolayısıyla bu sunun olduğu yerin civarında doğum öncesinden son buzul çağından bu tarafa gelişmiş Türk kültürünün gelişmesine imkan veren bir coğrafyadan bahsediyoruz. Toprak var, güneş var, su var. Dolayısıyla hayvancılığın en fazlasının, en iyisinin yapılabilmesi mümkün. Arkasından bitki veya tarımla olan gelişmeyi de biraz sonra anlatacağım. Şimdi geçelim Turgay Bey. Evet, bu Ulukem Sülye Köyü Yazılıkaya. Bu Kazım Gürsel'in en fazla önem verdiği yazıdır. Neden? Biraz önce demiştim ki işte kaya resmi arkasından petroglif, arkasından tamga, tamgadan yazı. İşte o burada bizim çekirdek harfli yazımızın, yani resimden yazıya harfe geçişteki en eski yazı olduğunu
ve bunların içerisinde de biraz sonra Turgay Bey ikinci resimde gösterecek. Üve. Üve bizim deveye verdiğimiz isim. Önce üve, deve, sonra üve, sonra tekrar deve demişiz. Yani burada gördüğünüz gibi artık yazının doğmakta olduğunu gösteren bir kültür dönemi içerisindeyiz. Ama gene Türk gençlerini ve izleyicileri üzmek için bir şey söyleyeyim. Burası hakkında bilgi almaya çalıştığımda işte otobüs durağı gibi durulduğu ve biraz da tuvalet olarak kullanıldığını öğrendim. Maalesef dediğim gibi cam kavanoz içerisine alınması gerekecek kadar tarihi kıymeti olan bu eserlerimiz şu anda zaten Rusya toprakları içerisinde ve tabiata terk edilmiş durumda. Unutmayın ki Orhun yazıtlarını bile daha şundan 3-5 sene önce kapalı bir yere alabildik. Orhun yazıtlarının bulunduğu yere gidecek yolu bile ancak bundan 3-5 sene önce yapabildik. Devam edelim. İşte buradaki üvey yazıtı. Bakınız Kazım Birşan'ın en fazla dikkat ettiği hususlardan bir tanesi. Sol tarafta 2 tane deve görüyorsunuz. Ama ikinci devenin boynu birinci devenin altında da çizilmiş. Bu insan zihnindeki, beynindeki gelişmeyi gösteriyor. Yani bunu ilk mağara resimlerimizdeki insanlarda bunu göremezsiniz. Artı biraz önce en sağdan ikincisi, bakınız er tamgası, ona da dikkat edin demiştim. Turgay Bey gösterdi. Bu arada Turgay Kürün Bey ve Oktay Polat Bey bu yayını Ön Türk Akademisi adına yapmakta yardımcı olan, bu işin yükünü çeken arkadaşlarımız. Adaşım olan Turgay Kürün Bey de bu faaliyetin içerisinde, konuyu da çok iyi bilen bir arkadaşlarımızdan olduğu için bakın o tamgayı size gösteriyor. Bu efendim ermek, askerlikteki erin çıktığı tamgadır. Bunu işte doğuşu ilk başlangıçta şu anda gördüğünüz gibi sembolize olarak yani erkeklik organını gösteren bir şeydir, tamgadır. Ve Kazım Mirşan bu kaya yazıtlarımızdaki, yani bütün bu coğrafyada biraz sonra daha devam edeceğiz, bütün bunların incelemesi neticesinde Açıktaş Alfabesini çıkartıyor. Devam edebiliriz efendim. Şimdi gelelim Sölgentaş. Sölgentaş bir mağaranın ismi. Başkurdistan'da bulunuyor. Başkurdistan demek bizim ünlü tarihçimiz Zeki Veli Toga'nın 17 ihtilali sırasında Milli Savunma Bakanlığı, hatta başkanlığını, Cumhurbaşkanlığını yaptığı Başkurdistan, Kazar Denizi'nin hemen hemen kuzeyinde ve bizim Türkistan topraklarımıza dahil. Şimdi bu mağaranın önemine devam edebiliriz. 1999 yılında, yani 80 yaşındayken Kazım Birşan bu mağarayı duyuyor ve gidiyor. Mağara sol tarafta gördüğünüz gibi kabaca planı çizilmiş 10 ayrı galeriden meydana geliyor ve 3 kat. İlk 7'ye kadar işte birinci kat, 6, 7, 8, 9 ikinci kat, 10 da üçüncü kat. Evet, devam edelim. Bu mağara hakkında çalışmalarını yapıyor, geliyor. Bunu bastırmak bana nasip oldu Bursa'da. Burada ne var? 16 bin yıl önce atalarımızın bıraktıkları eserler var diyor. Devam edelim. Bu mağaranın girişi, mağara uzun yıllar kapalı kalmış. Yer hareketlerinden dolayı ağzı kapanmış. Fakat hemen yanından altın su geçmekte. Dolayısıyla Fransızlar ve Rusların bu ilgisini çekmiş. Neyse, mağara ağzı açılmış ve devam edelim. Gördüğünüz gibi ortaya 3 katlı, çok insanların mağaraları kullandıkları dönemlerde onları çok iyi muhafaza edebilecek, saklayacak. Biliyorsunuz mağara içerisindeki sıcaklıklar dışarıya bağlı değil, sabittir.
içinde de su olduğunu göre gerçekten kış şartlarında, buzul şartlarında en iyi sığınma yerlerinden bir tanesi. Evet, devam edelim. Mağaranın içini görüyorsunuz. Devam. Yani basit bir mağaradan bahsetmiyoruz. Şu anda yapılan çalışmalar. Devam. Bakınız şu anda mağaradaki kök boya, kırmızı boyayla olan resimler veya çizimler üzerinde çalışan bir Rus akademisyen. İsterdik ki buralarda bizim kendi talebelerimiz, kendi üniversitelerimiz, kendi tarihimizi arasınlar. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bizon resimleri var ve genellikle kırmızı ve kök boya kullanılmış. Devam edelim. Aynı. Devam. Evet. Şimdi tam burada solda gördüğünüz orijinali resmin. Biliyorsunuz yukarıdan akan yağmur suları zamanla buharlaşmış ve kireç tabakası oluşturmuş bazı resimlerin üzerine. Elindeki makine de Kazım Gürkan'ın profesyonel bir makine falan değil. Üstelik kendisi 80 yaşında bu resimleri çekiyor. Ondan sonra çalışıyor. Şimdi bu resimlerin altında sağdaki tamganın olduğunu Kazım Gürkan tespit ediyor. Bakınız o sol tarafta kireç altında kalmış olan bizim Sölgentaş mağarasında bulmuş olduğu bu resimleri üzerinde çalışarak o kireç tabakası kaldırılsaydı bunların ne olabileceğine bakıyor ve sağda A, ondan sonra Ş, en aşağıda el yani halk, at. Yani 4 tane tamganın yazı öncesinde olduğunu tespit ediyor. Bu onun iddiası, bu onun okuması, bu onun çalışması. Devam edelim. Ve işte Sölgentaş mağarası dediğim gibi Akbolat ve Şölgen köyleri arasında Ak-İdil ırmağının kıyısında bir mağara. Orada biraz önce söylediğim gibi aş biliyorsunuz bugün de kullandığımız yemeğin karşılığı. Tarih boyunca biz yiyeceğe aş demişiz. Hala bugün için aşevi diyoruz, aş diyoruz. El, iki elini yukarıya açmış durumda olan insanlar. Yani halk ve at. Bunu halk emeği olarak okuyor bu tamgayı Kazım Birşan. Devam edelim. Şimdi işin püf noktası ne? Bunu orada mağarayı gezerken aldığı bilgilerden mağaranın yaşının işte 14-15 bin sene olduğu bilgisi veriliyor ve bu okumayı yapıyor. Ben de bu kitabı Bursa'da yayınladım. Sonra çok büyük tenkit geldi. Efendim Türkler nasıl oluyormuş da 10 bin sene önce yazı yazıyorlarmış. Şimdi bakınız daha sonra 20 Ocak 2006'da Ruslar yalnız o mağaranın değil, o mağarayla beraber 10 tane civardaki mağaranın şimdi hepsinin yerlerini ve isimlerini göstereceğim. Karbon 14 ile yaş tayini yapmışlar. İçindeki arkeolojik buluntuları açıklamışlar, raporlar yayınlamışlar. Bu raporu ben Ruslardan satın aldım ve zannediyorum 2009'du satın aldığımda. 2009'dan beri kim istediyse gönderdim. Şu anda da kim isterse gönderir. Yani İngilizce Ruslar tarafından yapılmış bir karbon 14 testiyle yapılmış Başkurdistan'daki tarihi mağaralardaki yaş tayini raporu. Devam edelim. Bakın raporun bir sayfasında Sölgentaş'ı sarıyla işaretledim görüyorsunuz. Hemen onun yanında Kulyurt. Kuljurt yazıyor ama onu ben Kulyurt olarak okuyorum herhalde. Okunacağını zannediyorum. Bu isimleri verilmiş. Başşehir biliyorsunuz Ufa. Ufa civarındaki ve özellikle güney oldukça dağlık. Orada Serpiyes Kaya hala mağaraların sonundaki kaya isimleri, taş isimleri duruyor beyler. Ama Türk dünyasının bu atalarının kendi topraklarında bize bırakmış olduğu miraslara sahip çıkmamaya devam edersek
Hiç merak etmeyiniz. Sizin torunlarınız bunları artık kaya, taş değil, Rusça karşılığıyla okuyacaktır. Şimdi konumuza dönersek, Serpiyeskaya, Ignativkaya, Şölmentaş ki Kapova'da deniliyormuş. Bakın yanlarında bu rapordaki karbon testi neticeleri var. 14.680 artı eksi 150 diyor. Hemen yanındaki, yani onun bir 8-10 kilometre yakınındaki Külyurt Tamak mağarası da 14.920. Ama bunun yanında Simelotkaya var 31.000 sene. Zaporovka var 28.000. Bajlan Taş var 13.000. Bir de ayrıca iki tane yerleşim yeri vermişler. Bir tanesi 41.000, bir tanesi 26.990. Şimdi bu raporu biz yapmadık. Dolayısıyla bu mağaranın yaşının 15.000, 16.000 olmaması gerektiğini iddia eden varsa karbon testi yapar, bu raporun yanlış olduğunu gösterir. Bunun dışında müspet elimizdeki belgelere dayanaraktan yorum yapmanın nesi yanlış? Eğer bu mağaranın yaşı, ki ikinci bir iddia yok, görüldüğü gibi 15.000, 16.000 ise ve oradaki tamgada da Aş tamgası var ise, daha sonra o tamga bizde birçok yazıtlarımızda, binlerce Türk yazıtında Aş olarak yazılmış ise, bunu Aş olarak, halk ekmeği olarak okumanın nesi yanlış? Devam edelim. Evet, o mağaraların ve yerleşim yerlerinin 10 tanesinin birden Başkurdistan'daki yerlerinin isim listesi. Söylediğim gibi her arzu edene bu satın almış olduğum, benim Ruslardan satın almış olduğu şeyi, karbon 14 testi raporunu gönderirim. Devam edelim. Şimdi gene rapordan bahsedeyim. Bakın içerisinde İngilizce bir sayfa var. Sağ tarafta onun tercümesini vereyim. Özetiyle diyor ki, burayı 1959 yılında Rumin kazdı veya inceledi. Sonra Bader, sonra Şivlenski 1989'da ve 97'de iki defa incelemiş. Sonra da Kuzmina ve Abronson 1997'de bu mağarayı incelemiş. Sölgentaş mağarası. Ve özet olarak diyorlar ki aşağıdaki kültür tabakası 2,1 metre. Oldukça kalın. Bunu arkeolog arkadaşlarımız çok iyi anlayacaklardır. Milim milim yıllardır kazarak ve mağaradaki netice şu: 50'den fazla hayvan ve mamut resmi var ve bunlar kök kırmızı boyayla yapılmış. 193 taştan aletler ele geçirilmiş. 3 tane çakıl taşından aletler var. 7 tane kemikten kolye, süs eşyası var. 17 tane boncuk kolye, bir tane de kilden yağ lambası var. Ve karbon testi de, tarihlemesi de 14.680 artı eksi 150. Devam edelim. Şimdi geçelim aynı coğrafyada bugün Doğu Türkistan'ın, hani size Taklamakan Gölü'nü gösterirken, kurumuş olan çölü gösterirken orada Loğlan, Loplan diye bir bölgeyi göstermiştim. Oraya bakarsanız şu dairenin içerisinde gene bu yakın dönemde, yani 80'lerden sonra devam edelim. Bakın, Urumçi'ye çok yakın Urumçi tarım mumyaları. Bunlar Urumçi Müzesi'nde teşhir ediliyor. Bu mumya iç organları çıkartılmamış ve şu andaki dünyada en iyi muhafaza edilen mumyalardan olarak gösteriliyor. Bunlar 4-5 tane. Alnındaki, şakağındaki Türk tamgasını görüyorsunuz. Sakallı ve bıyıklı, yaklaşık 1,90 boyunda ve yüz ifadesiyle de Çinli'ye benzeyen hiçbir tarafı yok. Zaten bu topraklarda 1918. yüzyıla kadar Çinlilerin hiçbir zaman ayak basmadıkları yer. Yani tarihin başından beri kadim Türk topraklarında bulunmuş olan maddi delillerden bahsediyoruz. Devam edelim. Bir başka mumya
Kronen güzeli. Ne tespit etmişler buna? Biz değil. Çinliler doğumdan önce 1800. 2000'de şimdi koyun 3800 yıl önce keçeden başlık, başındaki tüyü ve giysisiyle, fiziğiyle, genetik yapısıyla Uygur kızı. Devam edelim. Şimdi burada ben adaşım Turgay Bey'den rica edeyim. 2 dakikalık bir videomuz var. Küçükırmak Prensesi ile alakalı. Kazıyı yapan doçent Sundur. Başında da bir Çinli profesör olmasına rağmen. Bu göreceğiniz videoyu bana Doğu Türkistanlı bir kız kardeşimiz Çin televizyonundan çekerek göndermiş idi. Dolayısıyla şu anda gene bizim oradaki kültürümüzü gösteren ve kolay kolay gözlerinize inanamayacağınız bir şeyi görmüş olacaksınız. Loplan dediğimiz bölge şu anda kurumuş bir Loplan Nehri'nin kıyısı. Kum içerisinde, zaten Taklamakan tamamen kum biliyorsunuz. Orada işte Tursun Bey, Doğu Türkistanlı tarihçi ve arkeolog, bir Çin üniversite profesörü ve Çinlilerle beraber mezarlıkta kazı yapıyorlar. Yaptıkları kazı yapılan yerde bir tabutun açılışı ve onun Çin televizyonunda canlı olarak yayınlanmasını göreceksiniz. Videoyu oynatamıyor muyuz acaba? Oktay Bey? Turgay Bey oynatamıyorsanız Ben dediği zaten Turgay Bey'de video ya. yok Turgay Kürüm'e söylüyorum. Heh. Sizin gösterme imkanınız var mı? Bir saniye. Bugün oynattınız çünkü siz. Evet. Şimdi efendim Loplan mezarlığında, kum altındaki Loplan mezarlığından tabutlar çıkartıyorlar. Tabutların özelliği, üzerinde yeni ölmüş, yani derisi yüzülmüş, öküz derisi sarılmış. Ve tabut olarak da oldukça kalın bir ağaç kullanılıyor. İçi oyulmuş, içerisine ölü yatırılmış. Şu anda resimde gördüğünüz gibi. Üzerine de çok sıkı bir şekilde kiremitle örter gibi tahtalar sıkıştırılmış ve öküz derisine sarılmış. Bu öküz derisi hakkında da bir bilgi vereyim. Bakın şu anda size gösterdiğim bir kitap var. Bu kitabı yazan rahmetli Burhan Kocadağ, Yalova'dan benim tanıdığım bir emekli öğretmenimizdi. O bizim Zaza Türklerimizden ve o derdi ki bizim dedelerimizin çağına kadar, ki ben hatırlıyorum küçüklükte, ölen büyüklerimizin tabutunu öküz derisine sararak veririz derdi. Çünkü aşiretin adı da Lolan, oyma. Biraz önce konuştuğumuz bu Uygur kızının mezarının açıldığı yerde Lolan. Dolayısıyla Şimdi Zaza. Turgay Evet. abi açtım. Evet, şimdi oynuyor. Bakın bu mezarlığı gösteriyor. Mezarlıkta üzeri öküz ölmüş derisiyle kaplı bir şey var. Tabut var diyelim. Şimdi göreceğiniz ellerinde beyaz, bu Dursun, Türk asıllı, Doğu Türkistanlı doçent. Üniversiteyle beraber şimdi o tabutu açacaklar. Önce tabii kurumuş olan üzerindeki öküz derisini kaldırıyor. Öküz derisini kaldırıyor. Bakın
içinde sıkıştırılmış tahtalar ve en başında da bir tane kama çakılmış. Onun üzerinde de öküz derisi var. Önce o öküz derisini alacak, arkasından kamayı, sıkıştırma kamasını çıkartacak ve teker teker tabutun üzerini örten kiremit şeklindeki tahtaları açacak. Evet, Çin Üniversitesi ile beraber açıyorlar ve ilk açılan tahtadan sonra tozlar içeri düşmesin diye siliniyor. Önce bir börünün arkasından da sanki bir hafta önce ölmüş gibi bir Uygur kızı çıkıyor. Başında börü, üzerinde deriden elbisesi, etekliği, ayağında da çizmeleri var deriden. Ve gördüğünüz gibi göz, burun ve dudak ucunun dışında çürümesi yok. Aynı şekilde bacaklarını da görüyorsunuz. Orada da çürüme yok. Ve Çin televizyonu bunu gösterince diyor ki tarihi 3000 sene. Şimdi tıpçı olan arkadaşlarımız buna cevap versinler. Biz biliyoruz ki anorganik yani oksijenin olmadığı yerde de çalışan organizmalar normal olarak bu cesedi çürütmesi gerekirdi. Ama 3000 yaşında olduğu söylenen ve adına Küçükırmak Prensesi verilen bu hadise işte gene kültürün hangi seviyede olduğunu, ölülerine verdiği değeri gösteren bir gösterge olarak bilginize sundum. Devam edebiliriz. Turgay Bey devam edelim. Turgay Kırım siz devam edin. Evet. Şimdi işte gördüğünüz Küçükırmak Prensesi. Dolayısıyla bunlar Türk dünyasının meşgul eden konular olmalı. Üzerine gitmeliyiz. Bunlar bizim tarihi kadim topraklarımızda, bakın 3000 seneden bahsediyorlar. Gerçek tarihi hakkında da bilgi vermiyorlar. Çünkü bu kadar iyi korunmuş bir cesette karbon 14 testi ağaçta var zaten. Kemikleri de var, her şeyi var. Dolayısıyla yapılabilirdi, açıklanabilirdi ve bunun peşine düşen üniversitelerimizin her şeyden önce Kültür Bakanlığımızın olması gerekirdi. Evet, şimdi bunlar bizim Kazım Mirşan'ın ilgi alanındaki Avrasya dediğimiz yani Avrupa ve Asya'yı tek bir toprak olarak kabul ederseniz oradaki kültür merkezlerimiz. Devam edelim Turgay Bey. Bir başkası. Biraz önce bunu gösterirken yukarıda da size Turfan'a dikkat edin demiştim. Bakın o Turfan hadisesi de şu. Turfan deniz seviyesinden aşağıda ve çok sıcak bir yer. Su sıkıntısı var ve gördüğünüz İsa'nın 500 elimizde gene karbon testi yapılmış. Biraz sonra göreceğiniz çıkrığın karbon 14 testi var. Yani o Turfan dediğimiz deniz seviyesinin altında suyu olmayan yere dağlardan ve gördüğünüz gibi 30 kilometre, 30 mil diyor. Yani 60-70 kilometreden bir yeraltı kanalı kazıyorsunuz. Bu kanalın 300 200 metreye kadar derinlikleri var başlangıçta ve bu 30 mil boyunca su seviyesinin eğimiyorsunuz. Tarih ve bu getirdiğiniz suyu Turfan bölgesinde 5000 kilometrelik açık kanallarla sulama kanalı haline getiriyorsunuz ve orada tarım yapıyorsunuz ve orada yetiştirdiğiniz sebze ve meyvanın Turfan'dan geldiği için hala bugün bile zamanından önce çıkmış olan sebzeyi, meyveyi alırken Turfan'da diye alıyoruz. İşte o Turfan'dayı bundan 2500 sene önce yetiştirmiş olan Turfan'daki atalarımızın o günkü teknolojik seviyeleri. Evet. Bunu da geçebiliriz. Burada size söylediğim bugüne kadar gelmiş Karız Çıkrığı dediğimiz Karız, kanal aynı şey biliyorsunuz. Orada Karız deniyor, Anadolu'da kanal diyoruz. Doğumdan önce 460'a tarihlenmiş. Kimler tarafından? Maalesef Çinliler tarafından.
Yani buralarda daha henüz biz yokuz. Evet, devam edelim. Şimdi pazarık bildiğiniz bir konu. O da doğumdan önce 500'e tarihleniyor. İpek alı ve bu ipek alı da biliyorsunuz santimetre karedeki düğüm sayısı da dünyadaki en sık, en iyi dokunmuş halı olarak biliniyor. Devam edelim. Gene bizim orada kültür değerimizi gösteren pazarıktan çıkmış olan bir bayan çizmesini göstereceğim size. Şimdi bakınız bu çizmedeki estetiği ve güzelliği bugün dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız ve alamazsınız. Dağlık bir bölge, kar, buz, kayma meselesi olduğu için ayağının altına hayvan dişinden kadara çakılmış kaymaması için. O beyazlar hayvan dişleri kesilip oraya yerleştirilmiş. Üzerindeki derideki işlemeyi ve motifi görüyorsunuz. Bu bir bayan çizmesi. Evet. Şimdi dolayısıyla devam edelim efendim. Bizim şu gördüğünüz de at tamgası. Er tamgasından bahsetmiştik. Bakın kaya resimlerimizin, o mağara resimlerinin ilkinde uzaktan ata binmiş olan bir insanı görüyorsunuz. İki kolu, başı, ayakları, altındaki çizgide atı gösteriyor. Ama her seferinde bilhassa kayaya resim çizmek, yazmak çok zahmetli ve zor iş olduğu için zaman içerisinde bu sembolleşmiştir ve en sonunda da bugün kullandığımız harflere, alfabelere dönüyor. Bunu nerede görüyoruz? Bakın altında, eğer yukarıdaki o kayadaki resmi düz bir çizgi ve sağına soluna birer tane kol ve ayak yaptığınız zaman gene atın üstünde bir insanı. Bu ne? At tamgası. Bu aynı zamanda at hayvanına verilen isim. Ama bu insanı bir yerden bir yere götüren fiildir at. Hala bugün bile bir taksiye binip bir dolmuşa binip beni şuraya atıver diyoruz. O atmaktan kastedilen o aracın sizi bir yerden bir yere götürmesi. Dolayısıyla bu da at tamgası. İşte bu şekilde bütün kaya yazıtlarımız bu söylediğim coğrafyada incelenmesi neticesinde devam edelim. Kazım Birşan'ın ulaştığı Açıktaş alfabesi bu. Yani diyor ki o dönemdeki yazıtları ben bugünkü ses değerleriyle böyle okuyorum. Orada kırmızıyla işaretledim bakın at damgasını mesela. Tabii bu her harf üzerinde konuşacak şu anda zamanımız ve vaktimiz yok. Ama Kazım Mirşan Açıktaş alfabesini nasıl yapmış diyorsanız işte biraz önce söylediğim kültür merkezlerinin de Türklere ait olduğunu inandığı kaya resimlerinden, tamgalardan, petrogliflerden ve inceleyerekten neticede bunu çıkartıyor ve bu alfabeye göre o dönemdeki bizim yazıtlarımızı okuyor. Devam edelim. Evet, ben 1985 yılıydı zannediyorum. Sol taraftaki astrofizik kitabı çıkmıştı Kazım Birşan'ın. O kitap da altın elbise muhteşem görünüşünü gördüm. Ve o günden beri bu astrofizik kitabı bütün kitaplar kütüphanede hani olarak durur ama bu benim göreceğim şekilde düz olarak durur. Sağ taraftaki ise bizim bu yayını da yapmış olduğumuz ve bütün arkadaşlarımızın bütün gayretleriyle hiçbir menfaat beklemeden ön Türk tarihi konusunda araştırma yapan insanlara ortam sağlamak, bu konuda araştırmalarının yapılacağı bir yerde hakikaten akademik ortam sağlayan Ön Türk Akademisi'nin sembolü olarak da kullandığımız at. Biraz sonra daha etraflıca anlatacağım. Devam edelim. Evet, şimdi ben size bir Alatau dağlarını, yüksek zirveleri, 7000 metreleri gösterdim. Onlar bunu göstermek içindi. Bakınız bu Essik su benti veya göleti veya gölü. Arkada da gelen ırmağı görüyorsunuz. Bunun arkaları işte 6000, 7000, 5000'lere çıkan, zirvelere çıkan su depoları diyelim. 1969 yılında buradan çok büyük bir sel geliyor.
Bu şimdi söyleyeceğimin Kazım Birşan'la alakası yok, benim görüşüm. Ben buraya gittiğimde şu önündeki bentin sonradan yapılmış olduğuna inanıyorum. Yani belki tarihteki ilk su bitirmek için baraj diyebilirsiniz. Evet, Turgay Bey'in okla işaret ettiği yer. Buraya da bir bent yapılıp bu suyun birikmesi sağlanmış ve yükseltisi sağlanmış. Ondan sonra 69 yılında bu dağlardan öylesine büyük bir sel geliyor ki bu Essik'le de eşiği de anlatalım. Bizim biliyorsunuz, pardon, Kültekin ve Bilge Kağan yazıtlarımızda e, o da Kazım Birşan'ın ayrı bir konusudur. İnşallah ileride konuşuruz. Onun 4-5 sene arasındaki fark olduğunu söylerler. Ona yazılışının Kazım Birşan şiddetle itiraz eder. Bir tanesinde S, bir tanesinde şey vardır. Yani eşik, estik. Yani biz bugün eşik kullanıyoruz. Yani evin eşiği. Burada da eşik yapılmış. Yani suyun önüne bir bent yapılmış. Onun için bu nehrin adı da Eşik Nehri. Aşağıdaki ovanın adı da Eşik veya Essik. Şimdi bu su benti 69 yılında gelen selle yıkılıyor ve aşağıdaki Essik Ovası'nı sel basıyor. Sel basınca Essik Ovası'nın da bu tarihten çok daha önceleri yapılmış olan kurganlar biraz daha ortaya çıkıyor. Çünkü kurganların sıkıştırılmış toprağıyla sonradan toplanmış ovadaki toprağın yumuşak toprak arasında sele karşı direnme farkı var. Ve 69 yılında devam edelim. Bu sel basmasından sonra bu verdiğim bilgiler bize altın elbiseli insanı bulan, gezdiren, biraz sonra tanıtacağım Nurbeki'nin anlattıkları. Şimdi bunlar bakın o selden önceki kurganların görünüşü. İşte bu sel basınca bu kurganlar daha da belirgin ortaya çıkıyor. Bu sefer sene 69 mezar hırsızları devreye giriyor. Mezar hırsızları nasıl kazıyorlar dedim, yani nereden biliyorlar? Çok basit dedi. En ortada en yüksek yerinden dik aşağıya iniyorlar. O zaman mezar odasına iniliyor dedi. Ve devam edelim. Evet, 65'lerdeki Essik Ovası'ndaki görünüşü kurganın. Devam edelim. Bu kurgan 1969 yılında mezar hırsızları tarafından esas oda soyulduktan sonra oraya Akişev tarafından, Akişev baş arkeolog gibi Kazak asıllı ve Almata'da oturuyor. O zaman yeni mezun olan şu resimde gördüğünüz Bekir Nur Muhammed'i görevlendiriyor. Bekir Nur Muhammed Essik Ovası'nda bu 69'daki bu kurgan olayına el koyuyor ve kurganın, yani esas odanın dışında güney tarafında, zannediyorum 80 metre kadar daha ileride, bu odayı esas bugün söz konusu olan altın elbiseli adamın mezar odasını bulan Bekir Nur Muhammed. Neden? Kendisi bana şöyle anlattı. Devam ediniz lütfen. Dedi ki bulduğum zaman içeride altınlar vardı. Onlardan yüzüğü parmağıma geçirdim ve 60 kilometre ilerideki Almayata'ya kadar yürüyerek gittim. Akişev'in odasına bir mezar buldum. İçinde altın var. İşte bak, onlardan bir tanesi de bu yüzük dedim. Bunu deyince dedi Ruslar, zaten sene 69 70 biliyorsunuz, Rusların tam hakimiyetinin olduğu bir zamanda buraya kazıya geldiler. Şimdi gene içimizi acıtacak başka bir sahne. Şu resimde gördüğünüz su birikintili yer işte meşhur altın elbiseli'nin kurganının kazıldığı yer. Biraz sonra teferruatıyla anlatacağım. Burada o kazıya bulunduğu yerde başında Kazak kalpağı beyaz olan Profesör Kogeldiyev, o tarihte Almata'da
ki o tarihte Alma Bahçeşehir'di biliyorsunuz, 2004. Kazak Bilimler Akademisi'nin başkanı. O da bizimle. Onun yanındaki boynunda Türk Ocağı atkısını taktığımız Durbekim, yani kazıyı yapan genç arkeolog. Kazım Birçan'ı görüyorsunuz. Bence tarihi bir resim. Evet. Şimdi burada elinde altın elbiseli adamın okuduğu yazısını gösteren ve işte Bilim Akademisi'ndeki hocalara orada verdiğimiz levhayı taşıyor. Bulunduğumuz yer, onun yanındaki arkadaşımız Hamit Şahin, Cenk Nadir ve en solda da gene Kazak kalpağıyla bizim arkadaşımız yazar Arslan Bulut Bey. En sağda şemsiyeli olan da Yahudi asıllı Kazakistan'daki o tarihteki arkeoloji daire başkanı. Hep gördüğünüz gibi böyle bizden uzak durdu. Neyse, şimdi bakınız, o su birikintisi olan yer altın elbiseli adamın kurganının kazıldığı yer. Ve kazıldıktan sonra orası işte maalesef bir fabrikanın arka tarafı, mezberelik bir halde. Yani gözünüzle görmeseniz inanmayacaksınızdır. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim. Yalnız Türk dünyası için değil, belki dünya için bile en kıymetli tarihi eserlerden bir tanesinin bulunduğu yerde, işte maalesef Kazakistan olarak, Türkiye olarak, Türk dünyası olarak nasıl derseniz deyin, tarihimize böyle bir şey sahip çıkıyoruz. Sene 2004 ve maalesef altın elbiseli adamın çıktığı yer başında bulan diğer Kazım Birşan, onun için yıllarını verip okumaya çalışan ve Kazak Bilimler Akademisi'nin başkanı. Evet, geçelim. Şimdi bu Koygeldiyev Bey'in o günkü seyahatten sonra bize verdiği ve 78 yılında Kemal Akışev'in hazırlamış olduğu kazı raporu. Yani ilk defa bu altın elbiseli adamın kazısı işte 69'da 70'te devam ediyor. 78'de de bunu çıkartmışlar. Bu gördüğünüz resim o kazının yapıldığı gün açıldığı andaki resim. Şimdi burada gördüğünüz gibi ağaçtan bir mezar var. Aynen yok, bir önüne geçelim. Aynen Ankara'ya giderken Polatlı'nın arka tarafındaki, iki öne alalım efendim. Daha geçmeyelim buraya. Polatlı'da Yassıöyük diye bir kurgan var. Orada aynı bu ağaç mezarı, hem de o üstü açılmadan muhafaza edildiği için hem de her bir ağaç reçineye ile korunmuş halde bulunduğu için onu orijinalini orada görebilirsiniz. Ama maalesef onu da hayali bir Midas anıtı olarak göreceksiniz. Yani Grek kültüründe ne zaman yaşadığı belli olmayan bir Midas hayali kralın, kahramanının mezar olarak tanıtıyorlar. Hiç alakası yok. O da Türk yazıtı. İleride inşallah oradaki yazıtları da okuyan Kazım Birşan'ı anlatırız. Yani şu gördüğünüz kazının yapıldığı, mezarın açıldığı andaki orijinal resim. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Mezarın yaşı meselesi. Ben işte kazıyı yapan Nur Muhammed'e sordum. Ya bu tahta parçalarından bir tanesini bile muhafaza etseydiniz de hani yaş tayini yapılabilseydi. Dedi ki kazı yapıldıktan 3-4 gün sonra dedi bunların hepsi toz gibi oldu. Gene olsun, yani karbon karbondur, yaş tayini yapılabilirdi yarı yaş. Yani neticede orası kazılmış ama kazılırken de kurganın üzerine kepçe çıkartılarak kazılmış ve bir yandan işte oranın müteahhiti sık boğaz etmiş bunları, devamlı çabuk 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 diye en sonunda bu Nur Muhammed'in sayesinde altın elbiseli adamın kurganı bulunmuş. Şimdi bakalım burada neler çıkmış. Buyurun. Şimdi bakın gene sol tarafta gene Rusların çekmiş olduğu mezarın yukarıdan görünüşü. O resim orijinal resim soldaki. Yani üzerindeki altın zırh,
zırhın düğmeleri tabii vücut tamamen çürüdüğü için dağılmış, üzerine inmiş ama bacak kemiklerini, kol kemiğini ve yüzündeki kafa tasını açıkça görüyorsunuz. Ayrıca işte kap, kacak, yiyecek konma adeti, biraz sonra içinde olanları bahsedeceğim. Buradaki tabii en önemli ögelerden bir tanesi bu altın elbisenin başındaki keçeden sivri şapka veya kalpak diyelim. Bunun orijinal uzunluğu 64 santim ve en ucunda da yukarıda gördüğünüz gibi dağ koyunu, dağ keçisi diyeceğimiz gene Türk yapan kültürün temellerinden olan bir sembolümüz var. Yani Türkler için dağ keçisi, dağ koyunu, biraz önce söylediğim Kazım Mirşan'ın mantığı çevresinde önemli bir ögedir ve bakınız çok kıymetli ve bütün elbisesi altından olan, içinden 4000 parça altının çıktığı mezarda, o mezardaki insanın 64 santimlik keçeden kalpağının en yukarısında, yani onun için en kıymetli yerinde duran dağ keçisi, dağ koyunu. Evet. Dolayısıyla biz Türkler, evet, nerede dağ keçisini görsek sakallı dedemiz gibi kendimizden sayıyoruz. Şimdi bu mezarın gene açıldığındaki orijinal resim. Soldaki, dediğim gibi Ön Türk Akademisi'nin de sembolü olan ök at. Bu biraz önce konuştuğumuz kalpağın, keçe kalpağın en ön süslemesi. Nedir bu ök at? Devam edelim. Bakınız bu gene hem kılıcının üzerinde, kemerinde hem de elbisesinde 2 tane daha ök at damgası var. Gördüğünüz gibi bir altınla çevrelenmiş olan bir boru, bir baca gibi kabul edin. Ök at orada, dikkat ederseniz ayaklar, başıyla ön ayaklar aynı yerde ama arka ayakları sanki mitolojik olarak göğe tırmanması için bu baca veya tünelin içerisinde canı yaradanına taşımaya görevli bir at. Ök at. Ök yaradandı. At atılmaktı. Yani yaradanına atan. Buna ne deniyoruz? Yaratana atılmak. Peki bu göğe çıkan at Hristiyan veya Batı mitolojisinde ne? Kanatlı at Pegasus. Sonra bu İslam'daki Burak oluyor biliyorsunuz. O da gene kanatlı, işte 7 kat göğe çıkaran at. Devam edelim. Bu Almanya Müzesi'nde altın elbiseli adamın teşhir edildiği müzedeki elbisenin benzeri, çünkü orijinali devlet kasasında saklanıyor. Ama başlığı, elbiseyi, tozlukları, kılıcını, kamçısını, her şeyini altın olduğunu görüyorsunuz. Bu elbisenin dışında parmağındaki yüzük, o da altın. Oraya giden arkadaşlar olarak bizler de yaptırdık bundan. Devam edelim. Evet, altın elbiseli adamdaki yüzük ve dediğim gibi dağ keçisi, dağ koyunu sembolü. Devam. Evet, zırh. Bu deri üzerine üçgen şeklindeki dökülmüş altınların dikilmesiyle meydana gelen bir zırh. O zırhın aynı modeli bozluğunda da var ve üstelik önündeki, yakasındaki kol uçları ve kol başlarındaki işlemelerde bir çeşit kaplan, aslan motifleri, Mars dedikleri işlenmiş durumda. Yani estetiği müthiş, çok güzel ve sırf altından olmadığı için de derinin üzerine dikildiği için işte kendisini kılıç ve ok darbelerinden koruyan bir zırh ve muhteşem bir görünüş. Şimdi devam edelim.
biraz önce söylediğim o üçgenlerin yakından görünüşü. Dediğim gibi bunu Akişev'in 1978 yılında yayınlamış olduğu rapordan, kazı raporundan alıyoruz. Sol tarafta kılıç var. Kılıcın ortasındaki kın da gene hayvanları sembolize eden resim var. Ama kılıcın çelik, demir olan kısmı gördüğünüz gibi paslanmış ve çürümüş. Yüzyıllar boyu orada bulunan en azından insanın vücudundaki kan ve etin çürümesiyle o da çürümüş. Ama kabzanın ucunda gene pars, barş dedikleri hayvanın sembolik resmini görüyorsunuz. Evet, devam edelim. Şimdi burada iki tane kılıç çıkıyor. Biri kısa kılıç, biri uzun kılıç. Şimdi bu işin geldik yaşta. Şimdi bize bilinçaltımıza özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra sürekli olarak Batı medeniyeti yüceltildiği için bu Batılılar çok sağlamcıdır, çok doğrudur, çok hesap bilirler, her şeyini işte müspet bilimlere bağlarlar diye öğretirler. Ama iş Türk dünyasını ilgilendiren konulara gelince öyle olmadığını burada görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yorum şu, efendim bu kısa kılıç ilk defa işte Grekler tarafından, Yunanlar tarafından kullanılmıştır. 7. asırda. Bu 200 yılda işte şeye gelir, Isık, Esik Ovası'na gelmiştir. Dolayısıyla bu mezarda çıkan kısa kılıçın yaşından dolayı bu mezarın yaşı doğumdan önce 400-500 olmalı. Beyler, mezarda altın elbiselinin ki ilk önce erkek zannediliyordu. Şu andaki genel kanaat onun bir kız çocuğu olduğu hakkında. Biraz önce resmini gösterdim. Size kemikleri var. Peki ne olmuş kemiklere? Ben paylaşacağım abi. Şimdi siz devam Peki, edin. peki. Peki ne olmuş kemiklere? Kemikler 69 yılında kızının yöneticisi durumunda olan Ruslar tarafından götürülmüş Leningrad'a, yani St. Petersburg'a. Niçin? Efendim işte bu çocuğun yaşını tayin etmemiz için ortopedik olarak incelememiz lazım. Peki bugüne o kemiklerden alınmış mı? Hayır. Şimdi biraz sonra e, Dimitri Vasili'den bahsedeceğim. Oradaki anekdottan da ne olduğunu çok daha iyi anlayacağım. Devam edeyim ben Şu konuşmaya. hazırlıyor da Peki. Yani e, izleyen arkadaşları şunu söylemek istiyorum. Elimizde karbon testi yapacak maddi bir delil, cesetteki kemikler ve hatta oradaki ahşaplar bulunurken bu yapılmıyor. Kısa kılıcın yorumundan dolayı bunun 4. 5. yüzyıl olduğunu söylüyor. Evet, şimdiki yayınlarda efendim karbon testi yaptık, 3. 4. yüzyıl çıktı diyorlar. Nerede o rapor? Görmüş olan var mı? Yayınlamış olan var mı? En önemlisi 69 yılından beri ortadan yok edilmiş olan iskelete ait herhangi bir bilgi var mı? Peki bu iskeletin peşine düşen var mı? Çünkü koy geldi eve Kazak Bilimler Akademisi Başkanı'na sorduğunda dedi ki bunu Ruslar aldı onlar da. Daha sonraki yıllarda Dimitri Vasili biliyorsunuz Türk konusunda Rusların en baş e, bilim adamlarından bir tanesiydi. Zannediyorum 2007'lerde veya 8'lerde tam hatırlayamayacağım. İstanbul'da Yeditepe'deki konferansta kendisiyle görüştüm. Dedim ki bu altın elbiseli adamdaki kemikleri Ruslar olarak almışsınız. Aradan kaç yıl geçti? Bunlar hakkında bir bilginiz var mı? Bunlara yaş tayini yapıldı mı? Bana dedi ki onu Kazaklar aldı. Dedim Sayın Dimitri 1969 yılında Kazakların sizin elinizden bir belgeyi almaları sizin
gittiğinizin dışında mümkün mü? Cevap yok. Onun dışında dedim ki Kazım Birşan'ı tanıyor musunuz? Dedi. Tanımaz olur muyum dedi. O bizim dedi üstadımız dedi. Peki ben hemen hep telefonunu açtım. Konuşturdum kendisini Kazım Birşan'la. Rusça konuştular. Güzel. Kapattıktan sonra yani o tabii nasılsın iyi misin konuşmasıydı. Dedim ki Kazım Gürşan'ın bakın bu sizin söylediğiniz tarihi Orta Asya'daki belgelere ait birçok görüşü var. Mesela bunlar hakkında ne diyorsunuz dedim. Dedi ki onlar dedi bizim ortak insanlık tarihi dedi. Dedim Vasili Bey, siz Dimitri Bey, Dimitri Vasili, siz tarih sahnesine Ruslar olarak 8. 9. asırda çıktınız. Bu ise doğumdan önceki binli yılları konuşuyoruz. Yani o tarihlerde siz yoksunuz ki sizinle beraber ortak eserimiz oluyor. Bir. İkincisi, o coğrafyayı Türklerden başka paylaşan var mı? Yani kime mal ediyorsunuz bunu? Ona da cevap yok. Dolayısıyla evet, Turgay Bey tekrar resimleri halletti. Bu kısa kılıcın dediğim gibi oluşundan dolayı önce bir tarihleme yaptılar. Burada biraz sonra geleceğiz zaten ama yeri geldi söyleyeyim. Buradaki yazının dil bilgisi, harflerin veya tamgaların e, yaşının Kazım Birşah daha eski olduğunu iddia eder ve söyler. Ama tabii ki elimizde bir karbon testi olmadan onu ispat etme imkanımız yok. Yani burada üzerinden 2 tane de kılıç var. Bu kılıçların ortasında gördüğünüz gibi altın var. Kını, kılıfı da kılıçtan. Dolayısıyla ve üstelik bakınız son 10 yılda bunun bir erkek değil, bir bayan olduğu, bir kadın olduğu, bir kız olduğu çıktı. Bu da bize binlerce sene önce bile Türklerin kadına verdiği önemi bir o zamanki bir başkanlarının kızı dahi olsa onun silah kuşandığını, bir savaşçı olarak yaşadığını ve öldüğünü zaten yazıda da biraz sonra mezar yazısında da bunu göreceğiz. Yani dolayısıyla bunu da vurgulamış olalım. Bundan binlerce sene sonra bile kadınlarını cemiyet hayatından uzaklaştırıp evlerinde köle gibi kullanan toplumlarla Türk kültürü medeniyetinin de mukayesesinin yapılması lazım. Evet, devam edelim. Bakınız, gümüş bir kaşık ve sapının ucu kıvrılmış bir kuş gagası şekline getirilmiş. Yani muazzam bir estetik var. Bu estetiğin olduğu yer şu anda Isık, Kazakistan, Islık Gölü civarı, hemen yanı başındaki Çin medeniyeti diye övündükleri Çinliler bugün dahi çok yakın zamana kadar tahta parçalarıyla yemek yiyorlar. Dolayısıyla o zaman yaşayan insanımızın kültür seviyesini gösteren altın elbiseli adamı insanın mezarında bulunmuş olan bu gümüş kap, üzerindeki gümüş kaşık ve o gümüş kapında dövme tekniğiyle yapıldığı üzerindeki işlemeleri, bunların her biri sanat tarihçileri tarafından, kültür tarihçileri tarafından çok çok güzel bir şekilde incelenmesi gereken eserlerimiz. Devam ediyoruz. Mezardan 4000 parça eşya çıktı demiştim. İşte orada kuş gibi gördüğünüz 2 tane bizim Türklerde öldükten sonra canın göğe, gök tanrıya gitme inancını sembolize ediyor. Hayat ağacını sembolize ediyor. Biraz önce söylediğim gibi ök at damgalarını görüyorsunuz. Ve biraz sonra göreceksiniz orada mavi turkuazla gözüken bir küpe ve 2 tane de yüzük var. Bir tanesini gösterdim zaten. Yani bu şekilde som altından yapılmış çok çok tarihi değeri fazla olan 4000 parça eserin bulunduğu bir tarihimizin en önemli eserinden bahsediyoruz. Buyurun efendim. Devam bundan sonraki. Evet, size söylemiş olduğum turkuaz taşı ve altın iplikten, telden yapılmış olan küpe. Devam. Biraz önce söylemiştim. Yaka
sındaki kolyesi, diğer süsleri ve 4 tane başak şeklindeki ok, üzerinde altın bir la dolanmış. Yani her biri bir sanat tarihçisinin incelemesi gereken eserler. Evet, devam edelim. Şimdi demiştim ki bu coğrafyadaki o dönemi inceleyerek hocanın çıkartmış olduğu Açıktaş alfabesi. Tekrar veriyorum. Zaten biraz önce konuşmuştuk. Şimdi bu Açıktaş alfabesine göre bence bu 4000 parça altından daha değerli bir eserimiz daha var orada. Gümüş kap üzerinde, bir gümüş kase üzerinde yazıt var. Evet, bu yazıtın orijinal görünüşü gümüş kap üzerinde kabaca 2 satır bir yazıt var. Evet, şimdi bunu bir daha geçelim. Bakın bu aynı zamanda bunun hatırası var. Bu Kazım Hoca'nın kendi el yazısıyla oradakileri görünür hale getirdiğidir. Yani biraz önce orijinal resimdekileri siyah beyaz ve bunu yapan Kazım, yani bu yazı harfleri üzerinden giden Kazım Hoca'dır. Devam edelim. Şimdi bunu nasıl okuyor? Birinci satırda gördüğünüz gibi bir defa bu yazılar sağdan sola doğru okunuyor. Dolayısıyla en sağdaki harfi, yani A harfini, A damgasını okuyor. Yanındakiyle beraber ögün an sola doğru. Ondan sonra onuy, öcü ok. Ok biliyorsunuz atılmak buradan. Yani burada söz konusu olan ne? Canının göğe atılması. Öğün an, övmek, almak hemen hemen bugünkü anlamıyla aynı. Asaleti övgüyle anılmakta olan. Onu ya yani öbür dünyaya göçmüş öcü ok. Gene ok savaşçısı. Şimdi hocanın ilk birinci satırı okuması şu. Asaleti övgüyle anılmakta olan öbür dünyaya göçmüş ok savaşçısı. Zaten bu bir mezar yazısı. Ölmüşe yazılmış. Onu övüyor. İkinci satıra geçelim. İkinci satır daha uzun. Ben çok ilgililer bunun zaten resmini çekecektir. Artı bizim Ön Türk Akademisi YouTube'da yayınlıyor. Oradan rahatlıkla bakabilirler. Onun için çok sıkmadan direkt okunuşunu söyleyeyim size. O Tanrı katına geçmek suretiyle ozmuş. Ozmak bu dünyadan öbür dünyaya geçmek demektir. Oz damgası budur. Günahlarından arınarak, çünkü ancak günahlarından arınmış, yani vatanı için ve insanları için, milleti için ölmüş, elinde silahıyla ölmüş insanlar ancak göğe, gök tanrıya geçebilirler. Günahlarından alınmış olarak öbür dünyaya alınmış, alız at, yani alınmış olan saygın kişidir. Devam edelim. Demek ki Kazım Hoca'nın okuması bu. Şimdi tabii ki birçok bilim adamı tarafından, başta Kazaklar olmak üzere bu yazıt okundu. Onlardan da örnek vermek istiyorum. Musaba'ya önemli bir insan. Kazakistan'daki Tamgalı say konusunda Kazım Hoca'nın ta Avrupa'da çalışma hayatındayken yazıştığı bir Kazak profesör. Artı Sovyetler zamanında Amerika'ya davet edilen ama Rusların müsaade etmediği gitmesine değerli bir Kazak bilim insanımız. O nasıl okumuş? Temiz çek tuğunu ağabeyinin sağlam sahip ol. Atın, askerin sana şan verir. Yasma yeterek, yani büyüterek bahtını aşasın, sağ ol. Musa Bey'in okuması bu şekilde. Devam edelim. Kemal Akişe bu kazıyı yapan Almata'daki dairenin başkanıydı. Arkeologların başıydı biliyorsunuz. O Mahmutoğlu'la beraber şu şekilde okuyorlar. Tabak kutsaldır, arpayı namuslu yap sen, azığın çoğalır, dövüş akımın
azlı. Bu şekilde okumuş. Evet, devam edelim. Olcay Süleyman gene bizim biliyorsunuz Türk dünyasının önemli bilim insanlarından, kültür insanlarından bir tanesi. O da şöyle okuyor. Hanzade 23 yaşında vefat etti. Hanzade'den kastettiği herhalde yani Hakan'ın çocuğu falan. Halkın adı kayboldu. Bu şekilde okumuş. Evet. Amenjolov gene bizim Türk dünyasının bu konularda çalışan kültür insanlarından bir tanesi. Aga, bu ocak sana yabancıyı diz çök, halkın içerisinde bol ola olarak okumuş. Zavur Hasan da şu şekilde okuyor. Dört bucak sınlı boyları ırlar. 300 ağlayan ant içer. Evet, devam edelim. Ahmet Bilgen Erciresun Profesör Doktor hocamız. O da şu şekilde okumuş ki bu yakında çıkan, 2 sene önce çıkan kitabında vardı. Yükselerek esinlikle yani afiyetle en içten yani yanan mumlar ile eşliğinde abla hazırlatmıştır en küçük kardeşcağıza azık. Ahmet hocam da bu şekilde okumuş. Devam edelim. Feridun Agasoğlu Azerbaycanlı profesör biliyorsunuz. Bizim de saygı duyduğumuz bir arkadaşımız, hocamız. Benimle de Türk Dili ve Tarihi programında 2 defa program yapmıştı. Bu salgın dönemi geçse Türkiye'ye gene geldiğinde kendisiyle programlar yapacağız. O da şu şekilde okumuş. Ep agasına uçuk. Biz çuk bukun icre azuki ev agasına uçuş yeri bizim dua elat içine azuke diye okumuş. Evet, devam edelim. İranice okuma. Çünkü İranlar biliyorsunuz bizim bilhassa bu Saka kültürümüze sahip çıkmak için can atanlardan oldukları için bu kaptaki de İranice şöyle okuduk diyorlar. Bu kap üzüm şarabı pişmiş gıda ve taze tereyağı içerir. O kadar çok ki ölümlü. Böyle okumuşlar. Evet. Bu da bir başka Alexander Kazak okuması. Kız er için biz ok ve süngüleri yani mırzakları çözüp gücü ansak diye okumuş. Devam edelim. Bu en enteresanı ama maalesef internette bu işlere ilgilenirseniz karşınıza çıkacak. Himalayaların biraz aşağısı Hindistan biliyorsunuz. Hindistan'ın kuzeyinde Koroshki yazısı diye bir yazı var. Örneğini verdim. Onlar da bu yazıtın, bizim yazılarımızın Koroshki yazıtının bir türevi olduğunu söylerler. Hiç alaka ilgisi yok ama işte hani tarih ve tabiat boşluk bırakmaz diye bir laf var. Bizim olana biz sahip olmakta ayak sürersek, boşluk yaparsak böyle Hintlisinden İranlısına kadar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla devam edelim Turgay Bey. Kazım Hoca'nın okumasıyla her harfi nasıl okuduğunu tekrar altına tek tek yazdım. Bunu da gene Açıktaş alfabesine göre okuduğunu söyledim. Bitişik damgaları nasıl ayırdığını gösterdim. Devam edelim. Dolayısıyla Kazım Mirşan'ın okuması ve diğer okumalarını verdim. Burada bir şey daha yaptım. Tekrar yani bu işle ilgilenenlere fayda olsun diye hem tamgayı hem onun ses değerini hem bugünkü okumasını tekrar verdim. Yukarıda gördüğünüz zaten orijinali yazıtın. O orijinaldeki harfleri de aynen buraya aldık. Devam edelim. Kazım Birşan özetle diyor ki asaleti övgüyle anılmakta olan ve öbür dünyaya göçmüş ok savaşçısıdır. O Tanrı katına geçmek suretiyle günahlarından arınarak öbür dünyaya alınmış olan saygın kişidir. Çünkü bu bir mezar yazıtıdır. Okuduğu bu. Tabii ki bu okumaların hangisi doğrudur? Bu ileride genel Türk kamuoyunun karar vereceği, akademisyenlerin karar vereceği bir şeydir.
Ama ben mümkün olduğu kadar olan okumaları verdim. Bu bizim için çok çok önemli. Tekrar ediyorum, oradaki altın eserlerden ziyade bu yazının orada çıkmış olması çok çok önemli ve hep söylediğim gibi diğer 4000 tane altın eser pabuçlarındaki ucunda bir tane altın çivi çıksaydı bir Yunan Grek mezarından bütün dünyaya bunu ilan etmişlerdi ve gündemden indirmezlerdi ama maalesef öyle zannediyorum ki bu akşam bizi seyreden arkadaşlarımızın belki de %50'si bundan ilk defa haberdar oldular. Evet, altın elbiseli insandaki hem onun bulunması hem yazı konusunda bu iki kişiyi tekrar hatırlayalım istiyorum. Bir tanesi 1919 doğumlu, 97 yaşında, 2016'da ölen Kazım Mirşan. Diğeri 1949 doğumlu ve 2016'da ölen, o da 67-68 yaşında ölen, ama şu kaderin cilvesine bakın ki her ikisinin de ölümü 2016, ama Kazım Hoca Bek Muhammed'den 30 yaş daha büyük. Dolayısıyla bu her ikisine de, bir tanesi bu mezarın e, hırsızların eline geçmesini önleyen, bulan, bunun gerekli resmi yerlere haber veren, oraya sahip çıkan ve hayatının sonuna kadar da oradaki çadırlarda kaldı. Oraya gelenleri onu anlattı. Biz de zaten 2004 yılında gittiğimizde resimde gördüğünüz gibi yağmur altında bizi karşılamıştı ve anlatmıştı. Bu bilgileri, size verdiğim bilgileri oradan vermiştim. Kazım Hoca'nın ise yaptıkları zaten ortada. Bir daha geçelim. Evet, bu çalışmaları yapan insan olarak Kazım Mirşan, 2011'de biz onun son kitabı olan Türklerin Ataları konusunda bir kitap basıyorken dedi ki sana bir şiirimi gönderdim mektupla, onu da kitaba koy. Ben tabii ilk başlangıçta çok yadırgadım, yani bir tarih kitabında şiirin ne işi olur, ama şiir çok anlamlıydı. Aslında Kazım Mirşan'ı tanımayanları da belki şiir yoluyla tanıtmak için, yaptıklarının ne olduğunu anlatabilmek için tesirli olur diye düşünüyorum. O yazdığı şiirde ve 2011'deki yayınladığımız kitabında ki şiiri şu. Diyor ki Kazım Mirşan, ben söyleyip ile çıktım, kalem kırdı parmaklarımı, ben haykırdım, olmaz dedim, onlar ezip geçti beni. Dedim beri gel, huzura çık, malı yağmalanmış dediler. Dedim ok atar, kılıç sallarım, mecali çoktan tükenmiş dediler. Ben söyleyip yola çıktım, yolu kesilmiş dediler. Ben at sürdüm, süngüleştim, ganimet bizim dediler. Dedim sana ey Dürem, söz yoktur dediler. Dedim ben size ne eyledim, bak yalvarıyor dediler. Dağlı ilim, sulu ilim, ben seni çok severim. Eller neyi dese desin, sen benim kalbimdesin. Burada kastettiği ili kulca ve işte kalem kırdım dediği 97 yaşında ölene kadar bu konuda yazdı. Bunların yazdıklarının hepsinin doğru kabul edilmesi şart diye bir şey yok. Ama birçok konuda Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin önünü açtı. Bunlardan haberdar etti. Bu çalışmaları tamamlamak, varsa hatalarını, varsa eksiklerini bulmak Türk gençlerinin boynunun borcu olmalı. Tabii en başta da akademisyenlerin, bu konuda resmen hayatları boyunca çalışma yapanların. Kazım Mirşan'ın yaptığı çalışmaların bir kısmını anlatmaya çalıştım. Tabii ki söylediğim gibi ben ne dil ne tarih konusunda akademisyen değilim. Ama mümkün olduğu kadar o insanın yaptığı çalışmaları sizlere anlatmakta kendimi borçlu hissediyorum onun yanında birisi olarak. Ama şunu da itiraf edeyim ki keşke benden daha kabiliyetli birisi olsaydı da onun yaptıklarını daha geniş kitlelere daha hızlı bir şekilde mal edebilseydi. Biraz önce söylediğim gibi
28'e böldüğüm çalışmaların her birinde bir değişiklik, bir itiraz var. Ama o itirazlara ben şimdiye kadar samimi bir cevap alamadım. İnşallah bundan sonraki dönemlerde alınır ve belki bir nebze Kazım Mirşan bu konulardaki çalışanlara yol göstermiştir, yol açmıştır. Öyle umuyorum. Bundan sonrakinde bir alabilirsem hatırlayamadım. Evet, 1935'te Kazım Birşan Türkiye'ye gelmiş. 2010 yılında bana 91 yaşındayken aynen şöyle demişti. Atatürk'ün Türk dünyasına yaptıklarına karşı borcumu ancak bu yaptığım Türk tarihi çalışmalarımla ödüyorum demişti. O 97 yaşında uçmağa varana dek kendisine yakışanı yaptı. Türk olmanın görevini fazlasıyla yerine getirdi. Şimdi de sıra kendini Türk hissedenlerin yapacaklarında olmalı. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Evet, Tugay abi biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu Çok fırsatı güzel verdiğiniz için. konulara değindiniz. Bülent Topuz hocamızın bir sorusu. Altın elbiseli adam kurganlardan yenileri bulundu denildi. Bunlar kronolojik olarak ilk buluntu ile nasıldır? Yani onlar üzerinde karbon testi yapılması ilk buluntunun yaşı hakkında da bilgi vermez mi? Gayet tabii ama onlar hakkında da saat bir bilgimiz yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Mehmet Kutlu Bey, bakın bu konuda çıkmış olan bence en iyi kitaplardan bir tanesi. Hem baskısı daha çok güzel. Ama yani şu anda Kazakistan'da da irtibatta olduğumuz insanlar var. Saatli bir bilgi alamıyoruz. Yani biz 90 yılında Sovyetler dağıldı, Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı ama biraz önce dikkat ederseniz orada Koygeldiyev daire başkanıydı ama arkeoloji bölüm başkanı Yahudi asıllıydı. Ve saatli bilgi alamıyoruz. Mesela bu Anu, Aşkabat'ın yanındaki kazıları Pensilvanya Üniversitesi 35-40 yıldır kazıyor. Ne yayın var? Hiçbir yayın yok. Yani ipler onların elinde. Yani biz sahada olmazsak, evet altın elbiseli adamın dışında başka altın elbiseli adamların da bulunduğu söyleniyor. Ama onlar hakkında işte biraz önce gösterdiğim gibi kazı raporunuz yoksa veya sizden yani ele geçirememişseniz ortada bir şey yok yani. Yani her şeyden önce zaten yani Batı dünyası diyelim genellikle bizim dışımızdakiler bunları bize mal etmek istemiyorlar. Yani zaten Batılı Türkiye Türk diyemez. Her şey ondan başka her şeyi söyler Türk diyemez. Onun için bir saatli yani en azından bende bir bilgi yok. Yalnızca duyuyoruz. 3 tane 4 tane daha bulundu. Ama bulunanların içinden neler çıktı? Kazı raporu nedir? Yani benim bilebildiğim son olarak en hacimli, en güzel yazı kitap bu Mehmet Kutlu Bey'in kitabı söyledim. O da bu bizim eski altın elbiseli adamla alakalı. Yani arkadaşa maalesef bu konuda cevap veremeyeceğim. Yani elimizde bir doğru düz bilgi yok. Ama şimdi irtibat kurduğumuz yeni Kazak akademisyenler var. E, Bakalım onları bir şeyler almaya çalışacağım. Ee, Züleyha Aslan dedikleriniz çok doğru. Tugay abi, ben de gittim Kazakistan'a, Tangalı'ya, Tangalısa'ya, Kırgızistan'a gittim. Bizim yapmamız gereken işler çok yani. Türkiye'nin elindeki imkan çok. Onlar 70 yıl komünizmin altında kalmışlar. Yani farklı bir dünyadanlar. Dediklerinizde çok haklısınız. Züleyha Aslan altın elbiseli kişinin kız olduğu nasıl anlar? Şimdi yani bunun her şeyden önce yani bütün olduğu gibi ceset yok edilmiş durumda. Yani kemikler. Onun için ama işte hem mezardan çıkan bazı takılar, işte vücut hatları biraz daha ince kemik falan deniliyor ama yani çok elde tuttu böyle kesin bir şey yok.
Ama yani ilk başlangıç tabii bir prens olarak düşünülüyordu bu 16-17 yaşlarında. Ama son 10 senedir bunun bir kız olduğu konusunda şey var. E, Yazılanlar bu merkezde. Ama dediğim gibi işin püf noktası e, yani genetik testte olmalı. Yani iskelet resmini gösterdim size. 69 yılında Rusların açtığındaki mezarın resmini, orijinal resmini gösterdim. Kafatası, ayak kemikleri, her şeyi, bütün kemikleri duruyor. Ondan sonra Koygeldi'ye sorduk. Yani Kazak Bilimler Akademisi Başkanı. Eksik olmasın raporu da verdi. Bizle beraber mezara kadar da geldi. Bildiklerini anlattı. İşte söylediğim zaman kemikler nerede diye Ruslar aldı getirdi dedi. Arkasından onun peşine düştük. Vasili ile konuştuk. Vasili de Türkolojinin başkanı Rusya'da. Yani Türkçesi olan, Türkiye'ye onlarca 20'şer defa gelmiş bir insan. Soruyorum diyor ki Kazaklarda diyor kemikler diyor. Yani böyle bir durum. E, Züleyha Aslan demiş. Altın elbiseli adam sayısı 6 olmuş. Bilginiz var mı? Diyor. Yani en son 4-5 olduğunu duymuştum. Altıncıyı duymadım. Ama onlar hakkında elimizde bir şey yok. Onu anlatıyorum. Yani ya kazı rapor alacak ya da etraflıca yazılmış bir şey olacak. Yani yok. Bir şey yok yani. Bulundu da oradan ne çıktı, neler çıktı. Şimdi size göstermiş olduğum bu kazı raporunda içinden çıkan her bir parçanın mesela ölçümlemesi var içinde. E, Yani bütün bilinenler buraya da konmuş. Her bir parça ölçülmüş. E, Yani kazı raporu böyle olur. Her bir şeyin resimleri birebir ölçülendirilmiş ve bu yani Kazak Devleti'nin resmi organı gibi bir şey. Diğerleri hakkında yok. 6 olduğunu duyuyoruz. Bu muazzam bir şey. Ama Türk dünyası ilgilenmiyor ki. Yani Türk dünyasının ilgi alanı burada değil. Bunu yalnız Kazaklar olarak falan suçlamayın yani. Yani genel olarak. Ha böyle bir şey olabilir mi yani? Bir mezardan 4000 parça altın çıkıyor. Elbisenin revize edilmiş halini gördünüz. Yazı çıkıyor. Çıktığı yer Türk dünyasının kadim toprakları. Ve biliyor musunuz? Orada daha en az 15-20 tane daha açılacak kurgan var. Ne zaman açılacak? Kim açacak? Kim para verecek? Bizim TİKA ne işe yarar? TİKA'nın asli görevi Afrika'daki ülkelerde cami yaptırmak mıdır? Bunun için mi kuruldu? Türk dünyası araştırmaları bunun için miydi? Yani o mu lazım, bu mu lazım? Tugay abi çok güzel bir şeye temas ettiniz. Ya şimdi bizim Türk arkeoloji bölümü kurmamız lazım. Yani Türk arkeoloğu yetiştirmemiz lazım. Bu bir. E, Yani Almatı'da biz orada bir kültür merkezi diye bir yer vardı. Ben de merak ettim neymiş bu kültür merkezi diye. Aradık taradık gittik. Devasa bir cami yaptırılmış. Türkiye tarafından. Mermerden. Her taraf mermer. Yani ne diyeyim camiden öte nasıl bir şey tanımlayamam yani. O kadar büyük ki ve o kadar gereksiz. O kadar para harcanmış. Her tarafına da mermer döşenmiş. Ve orada garip garip insanlar garip garip şeyler yapıyorlar. Yani biz o kadar parayı oraya gömmüşüz. Ne için? Yani Kazaklar ibadet edecek yer mi bulamıyorlar? Cami mi yok Almatı'da? Yani onun yerine başka şeyler yapılabilir ama yapılmıyor. Bizim Evet, yapmamız lazım. Tarih kurumuna yapması lazım. Tahsin Çeliker taş resimleri yazıtlarında tapınılan nesne, obje resmi olmadığını anlıyorum. Türklerin pagan olmadığını söyleyebilir miyiz? başından beri biliyorsunuz gök tanrı inancı var. Ee, İşte o boynuzların da yukarıya e, doğru uzatılması kaya resimlerinde. Gene ben kendi değil de Kazım Birşan yorumu yapayım. Onların gök tanrıyı gösterdi. Yani biliyorsunuz şimdi eski devirlerde yani
İsa'nın doğumundan önce 3000-4000. Ateş yanıyor. Yanan ateşe odun atıyorsunuz. O ateş nereye gidiyor odun? Yok oluyor yukarı doğru. Peki bizim Oz damgamız nasıl? Aynı değil mi? Yani alevin yukarıya doğru çıkışı. Yani her şey yandıktan sonra, öldükten sonra da canın yukarı çıktığı, göğe çıktığı inancı var. Bir gök tanrı inancı var. O kadar. Onun dışında bizim putumuz falan yok taptığımız. Biraz önce söylediğim gibi yani o keçi olsun, dağ koyun olsun. Onlar sembol. Ama tapılan bir şey değil. Yani gök tanrı inancı ta başından itibaren Türklerde olan temel inanç. Ve işte o Kazım Birşan'ın araştırmalarında da e, yani bulduğu şey, söylemek istediği bu. Hani orada bir put meselesi yok. İnancın da temelinde de var. İşte burada da yani nedir? Öldükten sonra e, göğe canının gittiği anlatılıyor bu mezar yazısında da, değil mi? Hani ana fikri bu. Yani öldükten sonra can yukarı gidiyor, göğe gidiyor. Bir gök tanrı inancı var, o kadar. Ve tabiatı o gök tanrının yarattığı kutsal olarak kabul ediliyor. İşte dualar var şu anda, biliyorsunuz. O konuda da doktora yapan bir kızımız var. Şimdi dualar bugün, yani 2021 yılında derenin kenarında su içen hayvanı öldürmüyor, oklamıyor. Yasak, ayıp. Su içen hayvanı öldürmüyor. Gebe hayvanı öldürmüyor. Artı hayvanı su kenarında öldürmüyor ki kanı suya karışıp da suyu kirletmesin diye. Bu tamamen tabiata olan saygı. İnancı bu. Ve Duha'nın yaşadığı yer, biliyorsunuz, Altay Dağları'nın daha kuzeyi. Rengeyi besliyorlar ve ölülerini götürüp ormanın ıssız bir yerine bırakıyorlar. Mantalite de şu: hayatımız boyunca biz hayvanları yedik. Öldükten sonra da onların bizi yeme hakkı var. Artı zaten gömecek toprak yok, yer donmuş durumda. Yani bu şekilde tabiata bir saygı var ve bunlar dünyanın e, hayvancılıkla geçinen, e, göçer yaşayan en son toplulukları. Sayıları zaten birkaç bine inmiş durumda. Ama en eski kültürümüzün bugünkü temsilcileri. Dolayısıyla dediği doğru arkadaşın. O bizim şeylerimizde bir tapılacak bir şey yok. Orada hayvanların, tabiatın resmedilmesi var. İnsanların var. Ok atmak var, mızrak atmak var, avlanabilmek var. İşte Kazım Hoca'nın okuduğunu eğer doğru kabul ediyorsak aş tamgası var. Yani bu hayvanın eti yenilir manasında. Orada da o aş damgasının olduğu yerde 3 at, bir tane de inek var kayada. Evet, buyurun. Tahsin Çeliker sormuş. Göktürk Devleti olarak bildiğimiz dönemdeki doğumdan sonra 550-750 Türk Devleti'nin adı neydi? Şimdi Kazım Hoca diyor ki, yani bu aslında ayrı bir konu. Yani prensip olarak da bugün bir tek altın elbiseli adamı konuşalım dedim ama madem soruldu. Kazım Hoca'nın en büyük iddialarından bir tanesi 2002 yılında işte Ceviz Kabuğu programına çıkıldığında Fikri Sertkaya hocamız bağlanmıştı. Fikri Sertkaya'nın da Göktürk Devleti adında hem doçentlik çalışması hem doktora çalışması var. Dolayısıyla Kazım Hoca orada dedi ki ben hemen hemen 60 yıldır Türk tarihine ait her şeyi okumaya çalıştım. Her dilde. Göktürk adına rastlamadım. Ama sizin dedi hem doktoranız hem doçentliğiniz Göktürk Devleti adına. Bu Göktürk Devleti'nin yazan orijinal belge nerede? Bugüne kadar Oktay Bey siz hiçbir cevap duydunuz mu? Yok. Yok. Peki yani o zaman şu olabilir. Efendim biz işte 20. yüzyılda tarihçi olarak o devirdeki Türk Devleti, Kültekin'in olduğu, Bilge Kağan'ın olduğu bir gerçek. İşte Çin kaynaklarında diyorsunuz ki 40 bin kişilik Çin ordusunu yendi. İşte Hazar Denizi ile Talu Denizi arasındaki bütün topraklara sahipti. Devletin olduğu bir gerçek. Peki o devletin adını
Göktürk inançlarından dolayı Göktürk devleti derseniz anlayabiliriz. Veya bu bir izah tarzıdır. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. Orhun yazıtlarında Göktürk devleti yazıyor diyorsunuz. O nerede? Veya Göktürk yazan o harfleri her yerde Göktürk olarak bir okuyun. Yani ökü gök olarak mı okuyorsunuz? Hem de yaptığınız alfabede diyorsunuz ki bu işaret ök. Hem ök diyorsunuz hem de o ök yazılan yeri gök okuyorsunuz. Ve sonra bu devlet nasıl bir devletmiş ki Orhun yazıtlarında üç tarafında yazıt var. Yok Kültigi'nin yazıtı var, şu var, bu var. Bir sürü taşlarda yazıtımız var. Hiçbir yerde Göktürk adı geçmiyor. Peki bizde geçmiyor veya geçenler bulunmadı. O devirdeki yaşayan Çinlilerde, Saudlarda, şunda bunda var mı böyle bir kayıt? Yani bir Çin tarihinde Göktürk Devleti ile savaştık. Göktürk Devleti'nin sınırları şurası, başyeri şurası, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye bir tek kelime geçiyor mu? Yok. Peki neye dayanarak diyorsunuz siz bunu? Şimdi bunu soran inşaat yüksek mühendisi Kazım Gürşen olunca kabahatli mi oluyor? Peki bunu bir Alman veya bir Fransız dese ki ya Göktürk Devleti diyorsunuz bana bir ispat eder misiniz? Tarihte nerede yazıyor bu? Sonra Kazım Mirşan Doğu Türkistan'da doğmuş büyümüş bir insan. Şimdi tekrar bir sürü insanlarla orada irtibattayız. Siz Kazaklara, Kırgızlara, Türkmenlere, Özbeklere sorduğunuz zaman Göktürk Devleti diye bir devlet biliyorlar mı? Yok. Yani bu uzun bir mevzu. Bu kadarla cevaplamış olalım. Evet, bir de onun tarihi meselesi de var hocam. Yani Şimdi, Osman şimdi ben Hocam, Osman Karatay Hocam'la falan da e, bahsetti bu konulardan da. Yani o gerçekten çok çalışılması gereken bir durum yani. evet, ya en basiti şöyle söyleyelim. Yani İslam tarihi konusunda kimsenin şüphesi var mı? Yani Muhammed'in, dört halifenin, ondan sonraki Emeviler devrinin bütün tarihleri sabit. Doğru değil mi? Yani bu konuda bir şüphe var mı? Yok. Kutaybe bin Müslim 2004'te Ceyhun Nehri'ni geçiyor 40 bin kişiyle. Orada Göktürk Devleti değil, Türk Devleti yok. Şehir devletleri olmuş o devirde. Kültigin öldükten sonra o devlet devletliğini kaybetmiş, şehir devletleri haline gelmiş. Önüne gelen Baykent'inden, Buhara'sından, Semerkant'ından şunu bunu tek tek alıyor, hepsini öldürüyor. Kaç sene sürüyor bu iş? 12'ye kadar. 12'de Kutaybe'yi öldürüyorlar. Yerine başkası geliyor. Ondan sonra Yezid geliyor. 32'ye kadar devam ediyor bu iş. Bu tarih aralığında siz diyorsunuz ki yukarıda Göktürk Devleti var. Kültigin var. Peki Kültigin niçin aşağıda Türklerin yüz binlercesinin öldürülmesine müsaade ediyor? Hiç ilgilenmiyor. Burada bir kronolojik bir hata var. Yani bu sorunun cevabının olması lazım. Hadi diyelim ki o etmedi, kalktı, koştu, kuzeye çekildi. Ya bu böyle bir devletten Tabari niye bahsetmiyor? Tabari orada her şehrin nasıl alındığını, hatta yaptıkları hileleri, tutuklananları, öldürülenleri her şeyi yazmıyor mu? Ve bunu sarih tarihçi olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Peki Tabari ve diğer Arap tarihçilerinin yazmadığı, hiç dokunmadığı, böyle bir şeyin varlığından bahsetmediği nasıl oluyor? Burada bir şey ilişki var. Yani 732'de öldüğü zaman aşağıda kan gövdeyi götürüyor. 20 yıldır Türkler kesiliyor. Siz de diyorsunuz ki Kültigin 20 yıldır iktidarda. Bu arada da 40 bin kişilik Çin ordusunu yendi. Ya 40 bin kişilik Çin ordusunu yenen Kültigin aşağıdaki 40 bin kişilik İslam ordusundan mı korkuyor? Ve bir de bazı hocalarımızın kitabında bu süre içinde yani Arapların o bölgeyi doğradıkları süre içerisinde Kültigin'i getirip bir de Semerkant'a getiriyorlar. Bu nasıl oluyor yani? Evet. E, Yağmur Kar sormuş. Tarım mumyaları ile ilgili genetik çalışmalar yapıldı mı? Pek çok Ve kaynakta Hint, Avrupa milletlerine ait olarak geçiyor. şimdi biliyorsunuz Çinliler ilk başlangıçta bu Dünya Ticaret Örgütü'ne girebilmek için çok gülücük yaptılar. Şimdi o mumyaları bile Urumçi'de doğru dürüst göstermiyorlar.
Bırakın genetik testini yapıp açıklamasını. Yani her şeyin üzeri şu anda örtülüyor. Ama hasbelkader işte o Dünya Ticaret Örgütü'ne girmeden önce bunlar bulundu. O yıllarda bir iki yayın yapıldı. Elimizde resimleri var. İşte açıkladılar 1300 yıl falan diye. Ama biraz önce ne dedim size? Mezara açılan Küçük Irmak Prensesini. Şimdi açanlar Çinliler. Yayın yapan Çin televizyonu. Konuşan Çinli, tarihi de veren Çinli. Peki bunun hakkında en ufak bir yayın var mı? Veya bu dünya kamuoyu ya 3000 yıllık bir mezardan sağlam bir ceset nasıl çıkar diye niye sormuyor? Hani bunu bir tek biz mi merak ediyoruz? Hani bırakın genetik testin falan yayınlanması. Bunlar da yok. Yani Türk tarihine Türkler sahip çıkmadığı için biz istiyoruz ki bunun bizim yerimize yabancılar yapıversin. Bu kadar. Şimdi biliyorsunuz bir ana hakkındaki en hacimli yayını yapan Rafael Pampelli. Rafael Pampelli işte İtalyan asıllı Amerikalı maden mühendisi. Çin'den geçiyor Çin topraklarına, geliyor bu tarafa doğru. Bakıyor ki burada bir tarih zenginliği var. Uzatmayalım 40-50 senesini burada veriyor. Ve Aşkabat'ın eski yerleşim yeri olan Anu'daki iki numaralı kurganı kazıyor. Ve diyor ki burada biz Mezopotamya'daki ve Mısır'daki medeniyetten daha eskisini bulduk diyor. Ve bunu da Chicago'da 2004'te Exploration in Türkistan diye bir kitapta yayınlıyor. Tamam mı efendim? Sonra yayınladığı tarihte Türkiye falan yok. Daha 1904'te yayınlıyor Chicago'da. Şimdi bunun üzerine giden var mı? Yok. Bunu söyleyen adam Harvard'da profesörlük yapan Amerika'nın en sağlam adamlarından bir tanesi, üstelik kazı raporunu yayınlıyor yani. Yani kurganı kazmış 2 numaralı. Onun raporu. Exploration in Türkistan. Sonra bunu Kazım Mirşen istedi. Ben Ankara'da 5 sene uğraştım bu kitabı çıkartabilmek için devletten. Niye? Sakıncalı mı bu kitap? Ama yani bu soruları bir kişinin, 3 kişinin, 5 kişinin değil, bir milletin sorması lazım. Milletin kendi tarihinden bahsediyoruz. Kendi atasının mirasından bahsediyoruz. Hani bu kadar ilgisizlik olur mu? Bu kadar yani ortaya çıkmış şeylere karşı ilgisizlik var. Biraz önce size işte Yenisey'deki şeyleri gösterdim. Tarihi yerleri. Yani hiçbir tanesinde yani nasıl yapılacak? Yani şimdi siz çağırdınız buraya, konuştu. Bu hocanın adı şimdi aklıma gelmedi. Altay teorisini Semih Güner'e hocam. Semih Bey. Semih Bey işte bahsetti buradaki yayında ne zorluklarla oraya gidebildiğini, kazı yaptığını. Yani bunların arkasında ya zengininiz milli olacak, arkanızda duracak ya da devletiniz milli olacak, arkanızda duracak. İkisinden hangisi var? Hangisi var? Hangi büyük holdingimizin Türkiye'nin bu tarih araştırmaları için para harcadığını duydunuz? Hangisinin? İşte benim bir tek en son Celal Gökçen Bey eksik olmasın fedakarlıkta bulundu. Kazım Mirşan'ın kitaplarını bastırdık. Her kütüphaneye, her Türk ocağına gönderiyoruz bir tane ki bulunsun. İleride bu nesil bakmayacaksa bile bundan sonraki nesilden insanlar bakarlar. Ve oradaki yanlışları bulurlar. Doğrusunu bulurlar. Yaparlar. Ama elinde materyal olsun. Yani hocanın yaptığının orijinal direkt fotokopisini bastırdık ki hiçbir şey değişiklik olmasın diye. Oradan bulun yanlışı. İşte altın elbiseli adamın altın elbiselinin yazısını okudu. Şimdi çıksın birisi desin ki ya bu okuma yanlış. Bu okuma öyle olmaz. Nasıl olur? Ama öyle demek için önce alfabesini yapacaksın. Kazım Hoca benim hayatta gördüğüm en sağlamcı insanlardan bir tanesidir. Ben Necmettin Erbakan dahil birçok insanın talebesi oldum. Hasbelkader asistanlığını yaptım. Çok, belki 100 tane. Kalburüstü profesörün. Ama Kazım Mirşan'dan daha sağlamcısını görmedim. Bakın her okuduğu yazıt için alfabesini yapar önce. Yani Etrüksleri okuduysan nasıl okudum değil. Önce alfabesini yapar, o alfabeye göre okur. Yani dolayısıyla eğer itiraz varsa ki olabilir, yanlış da vardır, o da olabilir. O zaman alfabesine itiraz edeceksiniz.
Bu alfabedeki bu harf, yani o Turgay Bey'in demin gösterdiği R tamgası, R değil diyeceksiniz. Er değil diyeceksiniz. Ermek değil diyeceksiniz. Askerdeki er değil diyeceksin. Erkeğin ermesi değil diyeceksin. Ha, bunu söylersin. Alternatifini koyarsın, okursun. Manalı bir şey çıkar, tamam. Ama peşinen, efendim Sölgen Taş'ta nasıl oluyor da biz 10 bin senelik damgamız oluyor. Kardeşim, Sölgen Taş'ın karbon 14 kazı raporunu ben yapmadım. Kazım Hoca da yapmadı. Ruslar yapmış. İşte rapor elimizde. Eğer rapor yanlış diyorsanız doğrusunu yapın. Buyurun. İstiyorsanız raporu da göndereyim. Her ikisine veriyorum. Ama yani bilimsel yaklaşım budur mudur ya? Bu mudur yani bilimsel yaklaşım? Sonra Kazım Hoca inşaat mühendisi olduğu için bilim adamı olmuyor. Niye? Neden? Hani ortaya sağlam bir şeyler koymak lazım ya. Ben demiyorum ki her dediği kabul edilsin. Ama hiç olmazsa bu konular tartışılmalı. Hala bugün Türkiye'de üniversitelerimizde ırk bitik diye, fal kitabı diye Uygur kitabı okutulur mu ya? Neresi fal kitabı bunun? İşte neden okuyoruz? Bir tanesi çıkın desin ki bu fal kitabı kardeşim. Şu da fal desin. 64 hikayenin bir tanesinin fal olduğunu göstersin. Yok böyle bir şey. Yani Thomson okumuş. Ha, William Thomson okumuşsa öyledir, doğrudur. Yani biz kendi atalarımıza ait hakikatleri yalnız Batılılar söylerse mi inanacağız? Yalnız onlar mı açıklayabilirler? Bizden bir kimse olamaz mı? Evet, Thomson Orkun yazıtlarının Türkçe olduğunu dünyaya kabul ettirmiş. Çok şey borçluyuz. Ama bu adam 30 yaşından sonra Türkçe öğrenmiş. Kazım Birşan'ın beşiğini annesi Uygurca sallamış. O çocukluğundan itibaren o dille büyümüş. Onun için Orhun yazıtlarında şurada yanlış okuyor diyor. Doğrusu bu diyor. Ha, o da yanlış olabilir. Ama yani sırf Thomson okudu diye, sırf Batılılar böyle okudu diye, ben doktoramı Almanca kitap üzerinden verdim diye tartışılmaz hale getirilemez ki. Bakın daha bugün Beşiktaş'ta kurganlar var, kazılıyor değil mi? Ne diyorlar? Doğumdan önce 3500. İki de şimdi koyayım 5500 sene önce hemen Beşiktaş'ta Barbaros Anıtı'nın karşısında kurgan kazılıyor. Kim merak ediyor? İçinden runik yazı çıktı diyorlar. Bir tanesini gördünüz mü? Bir gazetemiz yayınladı mı? Türk milleti bunu merak ediyor mu? Etmiyor. Birader, yani 16 milyonluk İstanbul'un göbeğinde Türk tarihiyle alakalı bir kazı yapılıyor ve Türk milleti buna arkasını dönüyorsa, yani mülkün sahibi bana ne diyor? Durum bu. Maalesef bu. Evet. Tukaya, zaten sorun şuradan kaynaklanıyor. Atatürk Ulu Önderimiz mirasına bıraktı. Kendi parasıyla 2 tane kurum kurdu. Biri Türk Dili, biri Türk Tarih Kurumu. Ama ne yazık ki o yedikleri para bana göre haram. Çünkü onu Atatürk'ün şeyini yapmıyorlar. O vizyonu gerçekleştirmediler. Sorun buradan kaynaklanıyor. Tabii sizin söylediğiniz gibi bizim halkımızın da ilgisi. Ben de bazıları diyor ki hoşumuza gidiyor diyor. Mesela biz Orta Asya'dan geldik demek veya işte başka şey. E, Demek ki biraz ilgi olması lazım. İtirlemek lazım. Dediklerinizde çok çok haklısınız. Ne diyeyim Evet, yani? Bir şey yok. Çok evet. teşekkür ederim. Rica ediyorum. Gerçekten Ben müthiş bir enerjiyle e, benden daha enerjik olarak yani. Ben yok, sizden küçüğüm. yok. Çok daha Esas, enerjiksiniz. esas yükü sizler, Vedat Beyler, Büşra Hanımlar falan çekiyorlar. Yani erken Türk Akademisi olarak, Türk Akademisi olarak hakikaten güzel şeylere vesile oluyorsunuz. Bizim işte elimizden gelen bu. Sizleri desteklemek, E, yardımcı olmaya çalışmak, ama mühim olan siz yani çok ve gayret. Çok şey yapılıyor. Bunlar da işin tabii ki iyi tarafları. Onun için bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, çok sağ olun, var olun. Bu arada bizim rejide Mehmet Turgay Kürüm var, Murat Evet, Çevik var. Onlar gözükmüyorlar. evet, Onlara da teşekkür edelim. evet. Yarın akşam bir Rus bilim adamıyla birlikte olacağız. Profesör Doktor Sergey Yatsenkov, Türk giysileri üzerine çok büyük değerli çalışmaları olan, işte yarın Tabgaçlar, Kağanlıklar dönemi, yani Gök dediğimiz dönemler. Selçuk Uygur giysilerini, onun değerli çalışmalarını konuşacağız. Önümüzdeki haftada iki tane, cumartesi günü iki tane olacak. Birincisinde Akay Kine, Altayların ruhani lideri Kam ve onunla birlikte e, araştırmacı yazar Akay Kine'nin bilgileri ışığında kitapları yazan Gündür Yücekal Arpacı hanımefendi olacak. Akşam da Nuray Bilgili ile, araştırmacı Nuray Bilgili ile e, Türk erlik ritüellerini, törenlerini konuşacağız. E, Tekrar bekleriz efendim herkese. Çok teşekkür ediyorum Turgay abi. Ben E, teşekkür ederim sizlere. İyi günler. Sağ olun. Herkese iyi geceler diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.